Öğrencim, 8 yaşında su ve odun elementlerine uyandın, anlama yeteneğin çok yüksek. Ölümsüzler diyarındaki en büyük klanın gururu sensin. Bugün Altınöz Yıldırım imtihanını geçersen zirveye yükseleceksin. Yıldırım, gel. Burası Jingnan Markisi malikanesi. İmtihanda başarısız oldum. Nasıl oldu da eski dünyama geri döndüm? Cariye, yardım edin. Efendim, ben sadece emirlerinize uydum. Büyük beyefendiyi zehirlemeye gittim. Beni böylece bırakamazsınız. Cariye, Dong Xue, bu zaman diliminde evin hanımı Bayan Zhang'ın öz oğlu zehirlediği ortaya çıkınca suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor olmalı. Önceki hayatımda tam da bu yüzden sopalarla dövülerek can vermiştim. Öldürücü darbe vurmayın. Bu kadının gününü görmesini, iyice acı çektikten sonra gitmesini istiyorum. Cariye Chen, en yakın hizmetçin Dong Xue her şeyi itiraf etti. Sen ne zaman suçunu kabul edeceksin? Hanımefendi, eğer suçu üstüme atmak istiyorsanız bu tiyatroya ne gerek var? Küstaş, açıkça belli ki sen pis bir kadınsın. Kendi oğlun unvanı alsın diye asil varisi zehirledin. Bu kanıt fazlasıyla yeterli. Peki ya lordumuza evin hanımının doğurganlığının düzeldiğini söylersem, ileride kendi çocuğuna unvan yolunu açmak için ilk hanımın asil oğluna kıydı. Haddini bil. hanımım merhamet edin. Cariye yardım et. Cariye, Cariye. Ben Markiz'le yıllardır evliyim. Senin kışkırtmalarına inanacağını mı sanıyorsun? İnanıp inanmadığını Markiz'e haber verip hanımın nabzını kontrol etmesi için bir imparatorluk hekimi çağırdığımda göreceğiz. Bu kadar çok şey biliyorken Markiz'i görecek kadar yaşayacağını mı sanıyorsun? Eyvah! Efsun dünyasındaki onca yıllık emeğimden geriye zerre bile kalmamış. Şimdilik yapılacak tek şey bir yolunu bulup bu malikaneden kaçmak. Eğer tüm bunları hanıma söyleme cüretini gösterdiysem elbet bir hazırlığım vardır. Eğer başıma bir şey gelirse bazı insanlar tüm bu olanları hemen Markiz'e iletecektir. Seni, Acele etmeyin hanımım. Eğer suçu üzerime almamı istiyorsanız kabul ederim. Tabii bir şartla bana şu 3 konuda söz vereceksiniz. söyle. Öncelikle hanımın bana asla zarar gelmeyeceğine dair garanti vermesi gerek. Ardından Markiz beni buraya uzak olan Zenli Salonu'ya günahlarımın bedelini ödemem için göndermeli. Suçlu kadınların tutulduğu ve pişmanlık duydukları Zenli Salonu'dan mi bahsediyorsun? İkinci konu ise sizin o en değerli Yeşim Buda heykelinizi istiyorum. Sonuçta kefaret yolunda bazı yerlere ödeme yapmak gerekecektir. İnsanlar alemindeki ruhsal enerji çok düşük, burada efsuncu yetişmesi imkansız. Yeniden güç kazanmak istiyorsam, kaliteli yeşim taşlarını eritip gücümü toplamak için onlara ihtiyacım var. Peki üçüncüsü nedir? Üçüncüsü. Hayırsız oğluma iyi bakın. Doğal olarak ben uzaktayken, kendi güvenliğimden emin olduğum sürece onun iyi yaşamasını isterim. Şimdilik bu kadını oyalayalım. Konaktaki adamlarını tek tek ortadan kaldırdığımda ona acıların en büyüğünü yaşatacağım. Pekala. Madem suçu üstlenmeyi kabul ediyorsun, isteklerini yapacağım. Hanımefendi, lütfen durun. Hanımefendi, lütfen durun. Lütfen hanımım, şimdi o Yeşim Buda heykelini bana verin. Acelen ne? Her şey açığa çıkarsa diye korkuyorum. Vakti geldiğinde hanımefendinin heykeli bana vermesi çok fazla dikkat çeker. Sen.
Eğer beni mutsuz ederseniz hanımefendi, bu ağızdan neler çıkacağına dair hiçbir söz veremem. Dadı Liu, depoya git ve eşyayı ona ver. Ölümsüzlük dünyasında geçen yıllar tek bir kılıçla dünyaya hükmetmek ne kadar özgür ve neşeliydi. Yeni bir hayata başlamışken nasıl kendimi bir eve hapsedip kıskançlık krizlerine giren zavallı bir kadın olabilirim? Bu vücudun ölümsüzlük dünyasındaki vücudumla aynı olması ne garip, ikisi de su ve odun köklerine sahip. Doğum yapmış olsa ve doğuştan gelen yaşam enerjisi zarar görmüş olsa da, bu üstün kaliteli yeşim taşı yanımdayken, eğitimin ilk aşamasında vücudumdaki bu dönüşümü kesinlikle tamamlayabilirim. Yeni yıl yaklaşırken evde kötü olaylar yaşanması uygun olmaz. Madame Chen, Marki merhametlidir, canını bağışlıyor. Ancak hatalarını telafi etmen için seni Erdem Manastırı'na dua etmeye gönderiyor. Bu dünyadaki gerçek ölümsüzlük, yöntemlerine sahip olan tek kişi olarak, küçük bir başarı elde etsem bile, tüm bu dünyevi güç sahiplerinin üzerine çıkabilirim. İhtiyacım olan tek şey, sadece biraz zaman. Geçmiş hayatımda duymuştum, bu Erdem Manastırı. Görünüşte suçlu kadınların tövbe ettiği bir yer olsa da, aslında kadınları zorla tutan ve güç sahiplerine hizmet ettiren kirli bir yerdir. Bu bizim cariye Chen, hanımın emriyle dua etmek için Erdem Manastırı'na gelmiştir. Salon liderin ona iyi bakacağını umuyoruz. Lütfen hanımefendinin içi rahat olsun. Erdem Manastırı olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buranın konaktan uzak olması ve sadece kadınların bulunması iyi oldu. Her şeyi kontrol etmemi sağlayacak, gizlenip güç toplamak için harika bir yer. Soruşturdum. Nandı'da kimsesi yok. Aslen konağa satın alınmış bir hizmetçiymiş. Temeli fena değil ama. Yine de bir terbiye edilmesi gerekiyor. Hu Yuan, onu batı bahçesindeki odunluğa götür. Emredersiniz. Yürü bakalım. Zahmet ettiniz. Git ve Hu Yuan'ı çağır. Yenisini eğitmeye başlasın. He, sözde köşkün hanımısın, değil mi? Aslında tam bir zavallıymışsın. Ben buraya ibadet etmeye geldim. Yanımda neden para taşıyayım ki? Madem ibadet etmeye geldin, öyleyse bu eşyalarla ben ilgileneceğim. Bu. Bu yeni gelen küçük rahibe kardeş mi? Şu haline bak. Gerçekten güzel bir yüzü varmış. Bayan Chen, buraya kadar geldiğin için oldukça yorulmuş olmalısın. Bunların hepsi benim için mi? Söz dinlediğin sürece bundan sonra bolluk ve refah içindeki günlerin sonu gelmeyecek. Zamanla sen de
Huyun ve kıdemli rahibe gibi altın ve gümüş içinde yaşayabilirsin. Bu köşk hanımı olma kimliğinden çok daha görkemli. Söz dinlemekten kastın ne? Artık o kadar da masum biri değilsin. O yüzden daha açık konuşacağım. Şu Nandu şehrindeki pek çok soylu ve önemli kişi felaketlerden kurtulmak için bana, yani Zenliye Salonu Tapınağı'na ihtiyaç duyuyor. Fakat bu soyluların dertleri sadece yatakta çözüme kavuşturulabilir. Enerji toplamanın ilk aşamasına geçebilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. En iyisi şimdilik kabul etmiş gibi yapıp biraz zaman kazanayım. Öğretileriniz için teşekkür ederim efendim. Ancak şu anki bakımsız halimle elbette Huyun ve kıdemli rahibe ile kıyaslanamam. Senin tabii ki bir süre dinlenmen gerekiyor. Bu süre zarfında Huyun tüm gizli tekniklerini sana bir öğretecek. Kıdemli rahibe efendiye teşekkür ederim. Şimdi güzelce dinlen. Güzel bir yemekle sonunda enerjim bir hayli gelişti. Usta, size yalvarırım. Hayır yapmayın. Hayır usta. Usta. Yapmayın. Bu acı dolu ses de ne? Hayır. Olmaz. Rahat dur. Tamam yeter. Ne bağırıp duruyorsun? Birisini suçlayacaksan, kötü bir hastalığa yakalandığın için kendini suçla. Elinizi çabuk tutun. Şu işi bitirin de gidip uyuyalım. Emredersiniz. Lütfen yapmayın. Yapmayın. Hayır, yapmayın. Kapat çeneni. Hayır, hayır, yapmayın. Tutun şunu. Hala 5 yer var. Onu sıkıca tutun. Emredersiniz. Tamam yeter. Biri burada kalıp baksın. Geri kalanlar gidip dinlensin. Pekala. Emredersiniz. Şanslısın. Gelir gelmez sana yer açıldı. Huijing artık tamamen gidince onun yatağı senin olacak. Ama o bir can. Yalvarırım. Lütfen salon lidere söyleyin. Benim için bir doktor çağırsın. Seni terbiyesiz pislik. Böyle iğrenç bir hastalığa yakalanıp bir de doktor mu istiyorsun? Senin yüzün olmayabilir. Ama koca bir zenli salonu kurumunun bir itibarı var. Yazıklar olsun. Eğer kabul edersen üzerini elbisemle örtebilirsin. İyi bir insana benziyorsun. Siz de kimsiniz? Lütfen bana ıslak bir bez getirir misin? Teşekkür ederim kıdemli rahibe Huyan. Hastalandığından beri sana yiyecek hiçbir şey vermediler. Haydi ye. Kıdemli rahibe, senin de günlük yemeğin bu kadar zaten. Bunu alamam. Bugün bana oldukça fazla yiyecek bıraktılar. Eğer isterseniz önce siz buyurun. Ben onların pis yemeklerini istemem. Kıdemli rahibe yanılıyorsun. Yiyecek neden kirli olsun ki? Kirli olan sadece insanlardır. Yarından itibaren
bahaneler aramaya başlayacaklar. Eğer boyun eğmek istemiyorsan, sen de benim gibi yapabilirsin. Ama güzelliğin gitse bile senin peşini bırakmayacaklar. Bu huyan dürüst biri, Zenli salonunun başına geçtiğimde onun yeteneklerinden faydalanabilirim. Kıdemli rahibe iyi bir insan ve iyi insanlar. Karşılığını er ya da geç alırlar. Öyle olsaydı, ben neden bu duruma düşerdim? İçimde bir his var, bu gece ilk seviyeye ulaşabileceğim. Kıdemli rahibe, şimdilik odaya dönmem lazım. Bu gece ona bakmayı sana emanet ediyorum. Merak etme, yarın. Her şey çok daha farklı olacak. Dün gece sadece enerji eğitiminde ilk seviyeye ulaşmakla kalmadım, aynı zamanda gücümü de pekiştirdim. Açıl. Dışarıdan yumuşak görünsem de içimde sağlam bir güç var. Nihayet gerçek bir enerji ustası gibi hissetmeye başladım. Huyan, bu ne cüret? Gidecek olan birisi için neden yiyecek israf ediyorsun? Belli ki yapacak daha iyi bir işin yok. Tüm gününü artık aramızda olmayanlarla harcıyorsun. Kıdemli rahibenin öfkesi epey yerinde. Bak sen, bir iyilik meleği daha gelmiş. Tam vaktinde geldiniz. Şu Huijing'i arka dağa taşıyın. Kıdemli rahibe. Yapma. Beni terk etme. Hadi oradan. Seni dışarı çıkarmazsak burada öylece kalıp tüm haneyi mi kirleteceksin? O daha yaşıyor. Onu şimdi dışarı atarsan, bu ona zarar vermek olur. Bana karşı mı geliyorsun? Kıdemli rahibe sinirlenmeyin. Lütfen siz gidip dinlenin. Bu işi mutlaka kal yoluna koyacağım. Akıllanmış görünüyorsun. Tamam, bu işi sana bırakıyorum. Eğer beceremezsen ikinizin de hesabını keserim. Sen de git. Seni de görmek istemiyorum. Kıdemli rahibe kafası karıştı sanırım. Onu göndermezsem Huijink'i nasıl iyileştirebilirim? Sen şifacılıktan mı anlıyorsun? Lütfen kıdemli rahibe kapıda nöbet tutmama yardım et. İçeri kimsenin girip beni rahatsız etmesine izin verme. Gözlerini kapat, kendini serbest bırak, yakında daha iyi hissedeceksin. Ben su ve odun kökenliyim. Su ruhu enerjisi her şeyi arındırabilir, odun ruhu enerjisi ise canlandırıcı ve onarıcı bir güce sahiptir. Şimdi bir hisset bakalım. Daha iyi oldun mu? İyileştim. Tamamen iyileştim. Kıdemli rahibe Qingzu. Bunu nasıl başardınız?
Dün gece Cihang ölümsüzlüğün rehberliğinde ölümlü bedenimden sıyrıldım ve bir ilahi elçi oldum. Demek kutsal bir güç sayesinde kurtuldum. Hayatımı kurtardığınız için teşekkürler ilahi elçi. Teşekkürler ilahi elçi. Şu an Zenli Salon'un yaptığı her şey kötü. Bir ilahi elçi olarak sorumluluğumu yerine getirmeliyim. Kötülüğü yok edip günahları temizleyeceğim. Siz ikiniz benimle birlikte olmaya razı mısınız? Razıyım. Sizi takip etmeye, bu zenli salonu yerle bir etmeye ve zor durumdaki kız kardeşlerimi bu çileden kurtarmaya hazırım. İlahi elçi emretmeniz yeterlidir. Büyük işler başaracak birinin yürümekte zorluk çekmesi kabul edilemez. Dene bakalım. Beni yeniden yaşattığınız için teşekkürler ilahi elçi. Ölüme kadar yanınızdayım. Hadi ayağa kalkın. Bu parayı mutfaktan güzel şeyler yaptırmak için alın. Yarın her şeyi tekrar konuşacağız. Teşekkürler ilahi elçi. Düşmanı uyandırmamak için Huyan sen yine bacaklarındaki rahatsızlığı gizle. Herkese sadece Huijing'in durumunun biraz iyileştiğini söyle. Emredersiniz. Pekala. Enerji arındırmanın ilk aşamasını yeni geçtim. Depoladığım ruhsal enerji yetersiz. Az önce çok fazla tükettim. Enerjimi hemen geri kazanmalıyım. Böylece yarınki büyük savaşa hazır olabilirim. Eğer başarılı olursak kötülerin liderini ele geçirebilirim, suçluları cezalandırıp Zenli Salon'un kontrolünü ele alabilirim. Patron. İstediğiniz balta bu, artık bilenmiş durumda. Siz ikiniz içeride kalın, Cihan'ı buraya çekeceğim. Anlaşıldı. O değerli taş nerede? Taş mı? Haber yollayıp bana bildirmedin mi? Huyen'in arka dağda bulduğunu, bir demir tencere kadar büyük olduğunu. Sessiz ol salon lideri. Eğer Huyan bunları duyarsa, bakarsın o değerli. Taşı saklayıverir, belki de o hırsla parçalara ayırır. İçeri girip plan yapmaya ne dersiniz? Siz ikiniz dışarıda bekleyin. Emredersiniz. Emredersiniz. Nerede? Tek bir kelime daha edersen, senin işini bitiririm. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dışarısı benim adamlarımla dolu. Kaçamazsın. Kıdemli rahibe Huiyan, biraz buraya gelir misin? Başrahibenin seninle konuşması gereken bir konu var. İlahi elçi, Cihan'ın Zenli salonu de. 12 eğitimli fedaisi var. Şu an Batı bahçesinin önünde olan 4 kişi kapının tam önündeler. 8 tanesi de Doğu bahçesi de emir bekliyor. Onları halledebileceğinden emin misin? Sorun değil. Onları birer birer haklarım. Hatta şöyle yapalım. Kapıları kilitleyeceğiz. Onlara asla kaçış vermeyeceğiz. Salon liderinin emriyle hemen gidip Batı bahçesinin kapılarını kilitleyin. Hepimiz kapattık. Zenli, Saloni'nin bütün çıkışlarını. Salon lideri neden görünürde yok? Siz gerçekten Cihan'ın iyi köpeklerisiniz. Seni gidi pislik, canına mı susadın sen? Bana hakaret etmeye nasıl cüret edersin?
Hemen kapıyı açın. Doğu bahçesiye gidip yardım çağırın. Bu kadın isyan etmeye kalkıyor. Neden öylece duruyorsunuz? Başka kim haber uçurmaya cüret edebilir? Huyan, bir ip al ve hepsini bağla. Biz de yardım edeceğiz. Biz de geliyoruz. Uslu dur. Artık Cihan bağlı olduğuna göre disiplin salonu sadece 8 kişi kaldı. Hepiniz uzun zamandır bu cehennemdeydiniz. İnsan ancak kendini kurtarabilir. Kim benimle savaşmaya hazır? Fiziksel olarak çok güçlü değilim. Doğrudan çarpışamam. Ama nişanım iyidir. Onlara kuru odunlar fırlatarak dikkatlerini dağıtabilirim. Pekala ama iyi düşün. Benimle geçecek günlerin, o eski lüks içindeki günlerini mumla aratabilir. Öyle bir hayatı mecbur kalmasa başka kim isterdi ki? Dostlar, bugün ele geçmez bir fırsat kapımızda. Şeririn başını yakaladık. Eğer tek yürek olursak hepsinin işini bitirebiliriz. Böylece kimse bize zulmedemez. Ben de savaşmak istiyorum. Saldırın. Elçi Cihan ve geride kalan diğerleri etkisiz hale getirildi. Bütün Zenli salonu halkı burada. Herkes buradaysa, şimdi hesaplaşma vakti. Dün gece, Cihan ölümsüzlüğün hidayetiyle, beşeriyetimden sıyrılıp ilahi bir elçi oldum. Bugün Zehenli salonunun günahlarını temizliyorum. Sadece hepinize huzur içinde yaşayacağınız bir yer sunmak için. İlahi elçi mi? Bunu daha önce hiç duymamıştım. Şaşırmamalı. Dün gece odunluğa girdiğimde etrafın altın gibi parladığını görmüştüm. Zaten ilk geldiği zamana kıyasla. Daha bilge ve asil görünüyor. Tamam, sessiz olun. Bu insanlar korkunç suçlar işlediler. Cezalarını çekseler bile günahlarını affettiremezler. Bugün küçük bir ceza olarak 30 kırbaç vurulacak. Hayatlarının geri kalanında burada ağır işlerde çalışarak bedel ödeyecekler. Siz ikiniz burada ne kadar çok masum insanın canını yaktığınızı hayal bile edemezsiniz. Bu suçun bedelinden kaçamazsınız. İnfaz başlasın. Efendim, 30 kırbaç cezası tamamlandı. Artık Zenli salonu tamamen benim kontrolümde. Bundan sonra kimse size baskı yapamayacak. Evine dönmek isteyenlere yol masrafları için $10 vereceğim. Kalmak isteyenleri de memnuniyetle kabul ederim. Size şunun sözünü verebilirim ki, burada kaldığınız sürece kimse sizi artık kötü işlere zorlamayacak. Karnınız doyacak ve güvende olacaksınız. Karar tamamen sizin. Gidecek olanlar Huyu'nun yanına gelsin. Madem hepimiz kalmak istiyoruz, o halde yapılan iyilikleri asla unutmamalıyız. Elçimiz bizi bu dertten kurtardı. Bundan böyle her emrine uyup, onu liderimiz kabul edelim. Sana itaat edeceğiz. Her daim seninleyiz. Senin sözünden çıkmayacağız. Sadakatle bağlıyız. Emrindeyiz. Yoksa sevinmek için biraz erken mi davrandın? Seni gidi cadı. Nasıl cüret edersin Çenkincu denilen o adamın tarafına geçmeye? Kianho beyefendi bunu öğrendiğinde sana bunun bedelini çok ağır ödetecek. Öyle mi? Tabii bunun için önce beyefendinin seni hatırlaması gerekir. Korkarım ki o vakit gelene kadar sen çoktan bu dünyadan göçüp gitmiş olursun. Sen! Kes sesini. Huyun, sana hep iyi davrandım. Beni serbest bırakmanı istemiyorum. Sadece eski günlerin hatırına. Gidip şu Chen Qingzu'yu bana çağırman için yalvarıyorum.
Beni, yani villa sahibi çağırmışsın. Mesele nedir? Villa sahibi. Villa sahibi. Senin bu Zenli salonu yerini çoktan Cihang villası olarak değiştirdim. Bana villa sahibi diye hitap etmelerinde bir sakınca yok. Kendi ellerimle kurduğum zenli salonu nasıl mahvedersin? Kadınlar için gerçek özgürlük giydikleri kıyafetlerin ardında değildir ve kesinlikle senin bu dar görüşlü manastırına hapsedilmemelidir. Bu pis yerin çoktan yok olması gerekiyordu. Seni 3 gündür aç bırakmama rağmen hala bu kadar basit bir gerçeği anlamadın mı? Villa sahibi haklısınız. Daha önce karşımdakinin kim olduğunu fark edemedim. Şimdi ise hem cezamı verdiniz hem de yetkiyi devraldınız. Öfkeniz dinmiş olmalı. Şu an halim çok perişan. Bu zorluklara artık dayanamıyorum. Ne istiyorsun? Sizden yani villa sahibiten ricam, iyileşmem için beni Doğu Bahçesi'ye göndermeniz. Hatamı telafi etmek için size 5.000 dolar vermeye hazırım. 5.000 dolar mı? Nereden buldun o parayı? Oraya karışma. Doğu Bahçesi'ye dönmeme izin verirsen 5.000 doları hemen sana teslim edeceğim. Sanırım yatağının altındaki 5.000 dolardan bahsediyorsun. Onlar 3 gün önce benim oldu bile. Sen, Zaten bunlar o masum kadınlara zarar vererek elde ettiğin haram paralar. Ben o parayı ihtiyacı olanlara dağıttım, kendilerine bir düzen kursunlar diye bir nevi hak yerini buldu. seni pislik. Sen göreceksin gününü. Şunu aklına iyice kazı, ben öyle merhametli biri değilim. Hala hayatta olmanızın tek bir sebebi var. Çünkü sizin için bu dünyadan gitmek çok kolay bir kurtuluş olurdu. Hayatta kalmanızı ve hayatınızın sonuna kadar bu malikanede en ağır işleri yaparak günahlarınızın bedelini ödemenizi istiyorum. Kimse yok mu? Götürün şunları, karları küresinler. Bugün işi bitiremezlerse yine yemek yok. Bir dakika. Villa sahibi. Cihang villası hakkında size bildirmem gereken çok önemli bir mesele var. Bunu aslında villa sahibiye en başında bildirmeliydim. Ancak yönetimi yeni devraldığınızı düşünerek neşenizi bozmak istemedim. Fakat artık bunu söylemem kaçınılmaz oldu. Sorun değil, anlat lütfen. Villa sahibi, Cihan'ın neler yaptığını, Zenli salonu da başına buyruk davrandığını biliyor muydunuz? Bizi kendimizi satmaya zorluyor. Arkasında büyük bir güç mü var acaba? Bu konuda bazı söylentiler duymuştum. O adamın geçmişi nedir? Adı Lee, Güney Askeri Daire Bakanı Yardımcısının kayınbiraderi ve garnizonda binbaşı olarak görev yapıyor. Demek askeri güçleri kontrol eden binbaşı Lee oymuş. Eskiden yılbaşından önce Zenli salonu olarak binbaşı malikanesiye her zaman hediyeler gönderirdik. Bu yıl göndermezsek durumdan şüphelenebilirler. Göndermiyoruz. Ama Endişelenme. Bir villa sahibi olarak planımı yaptım bile. Ne senin ne de villadaki diğer kadınların askeri bir saldırıya uğramasına izin vermeyeceğim. Villa sahibi, verdiğiniz emir doğrultusunda gidip tekrar arama yaptık ve Doğu Bahçesi ile Disiplin Salonute çok sayıda değerli mücevher ve nakit para bulduk. Toplam 7.200 dolar. Ayrıca 2.000 dolar değerinde 1. sınıf zümrüt ve yeşim taşları var. Hepsi bu parşömene kaydedildi. Değerli yeşim taşları mı? Bu sermaye sayesinde villayı düzgün bir şekilde işletebiliriz. Ayrıca bu yeşim taşları benim bir an önce 2. seviye enerjiye ulaşmama yardımcı olacak. villa sahibi, benim odamda da biriktirdiğim bir miktar altın ve bilezik var. Hepsini villa sahibinin emrine sunmak istiyorum. Gerek yok. Onlar senin hakkın. Senin Cihan gibi kötü biri olmadığını biliyorum. Sen de bir mağdursun. Çok teşekkür ederim villa sahibi. Hui Jing, bundan sonra tüm bu maddi kaynaklar senin koruman altında olacak. Villanın tüm finansal işlerini ve mutfak idaresini sana emanet ediyorum. Emredersiniz villa sahibi. Yeni yuvamıza en iyi şekilde sahip çıkacağım. Hu Yun, sen kıvrak zekalı birisin. Villadaki misafirlerin ağırlanması, günlük bakım ve dışarıdaki satın alma işleri senin sorumluluğunda. Bunu halledebilir misin? Tüm gücümle çalışacağım. Lütfen endişelenmeyin villa sahibi. Siz ikiniz beraber plan yapın, yeni araziler ve dükkanlar alın ki villadaki kadınlar kendi işlerini yapabilsin. Sakın bir köşede oturup hazır parayı tüketmeyin. Anlaşıldı. Peki efendim. Huyan, sen askeri kökenlisin. Git ve villadaki kızlar arasından yetenekli olanları seçerek yeni bir disiplin salonu ekibi kur. Bundan sonra villanın tüm güvenliğinden sen sorumlusun. Emredersiniz, görevi kabul ediyorum.
hala peşimde olan bir Jingnan markisi malikanesi tehdidi var. Bu villa ne kadar büyürse kendimi o kadar güvende hissedeceğim. Ancak önce şu binbaşı Lee denen problemi çözmenin bir yolunu bulmalıyım. Herkes beni dinlesin. 1 2 Felaket oldu. Kötü şeyler oluyor. Cihang villası. Kendini binbaşı Lee olarak tanıtan biri ve askerleri tarafından kuşatıldı. Hepsinin ellerinde kılıçlar var. Çok korkutucu görünüyorlar. Onu karşılaması için bizzat Cihan'ı çağırıyorlar. Emirlerimi iletin. Disiplin salonu dışında herkes odasına çekilip dinlensin. Benim emrim olmadan kimse kesinlikle dışarı çıkmayacak. Emredersiniz. Salon lideri. Hala neden bu angarya işlerle uğraşıyoruz ki? Duymadın mı? Yüzbaşı efendi bize destek olmak için geldi. Az önce ne dedin? Pek net duyamadım da. Salon lideri. Cihan, ne kadar da kibirlisin böyle. Seni dışarıya, beni karşılamaya çağırdım. Nasıl olur da bir yüzbaşıya naz yaparsın? Yüzbaşı efendi. Efendim, kurtarın beni. Bu yan. Bakın buraya. Götürün bunları. Yüzbaşı efendi. Kurtarın. Sen de kimsin? Yüzbaşı efendi, sanırım sizin asıl aradığınız kişi Cihang Villası kurumunun lideridir. Cihan değil, öyle değil mi? Demek öyle. Madem benim mülküme el sürmeye cüret ettin, anlaşılan başına gelecekleri kabullenmişsin. Yüzbaşı efendi, lütfen hemen öfkene yenik düşme. Eğer buraya sadece eski bir dost için geldiyseniz, o zaman gerçekten konuşacak pek bir şeyimiz yok demektir. Fakat mesele kâr etmekse, o zaman içeri girip detayları konuşabiliriz. Eğer konuşmanın sonunda beni memnun edecek bir sonuç çıkmazsa, seni ağır bir şekilde cezalandıracağımdan hiç şüphen olmasın. Seni cadı, bana zarar vermeye nasıl cüret edersin? Bu tam da binbaşı hazretleri ile görüşmek istediğim konuydu. Bu mesele oldukça tuhaf. Eğer bizzat görmeseydiniz, inanmayacağınızdan korkardım. Neymiş bu tuhaf mesele? Elinde bıçakla canımı yakmaya kalktın. Yarana bak. Bu da ne demek oluyor böyle? Ben Cihang Villası ilahi elçi, yüzlerce hastalık ve yarayı göz açıp kapayıncaya kadar yok edebilirim. İşte benim yeteneğim budur. Güzel, hem de çok güzel. Sen sadece benim getirdiğim insanları iyileştir. O zaman Cihang Villası'nın lideri sen olursun. Cihan'e yaptıklarını ise hiç yaşanmamış sayacağım. Şunu bil ki, burası yani Nanjun pek çok soylu ve zenginle doludur. Her kimin iyileşmeyen bir derdi ya da ölüme yakın bir hali olsa hemen ilahi elçiyi tavsiye edeceğim. Tarihten beri hekim kapı kapı gezmez. Binbaşı hazretleri beni tavsiye ederse neden onlar bizzat gelmesin? İyileşmek için bana yalvararak gelmeleri çok daha muazzam olur. Harika. Gerçekten çok zekice. Hemen şehre adam gönderiyorum. Şehre ilahi elçinin mucizevi yeteneklerini duyuracağız. Sayın binbaşı hazretleri, beni ne kadar gizemli ve güçlü bulurlarsa, amaçlarına ulaşmak için bize o kadar cömert ödemeler yaparlar. Ve benim ortağım olarak senin kazancın da bir o kadar artar. Güzel. Bir dakika. İlahi elçi senin dediğine göre tüm bu olanlar sırasında ben tamamen perde arkasında kalacağım. O halde ileride bu soylular terfi etmem için plan yaparken kontrol tamamen senin elinde olacak. Ünlü olduktan sonra bana sadık kalıp benim için canla başla çalışacağından nasıl emin olabilirim? Sayın binbaşı hazretleri, aslında halk arasındaki kimliğim, Jinan Markezi Pei Zhao'nun cariyesiyim. Onunla görüşmem aslında daha kolaydı.
Fakat beni buraya, bu Zenli salonaya gönderdi. Ondan ölesiye nefret ediyorum. Bu yüzden sizinle birlikte plan yapmaktan başka çarem yok. Cihan'dan gerçekten de şu Markiz Köşkü cariye ile ilgili olanları duymuştum. Asla bu büyük fırsatı kaçırmamalıyız. Bakın ilahi elçi hanım, az önce yersiz şüphelerim vardı. Derhal şehre haber toplaması için adam gönderiyorum. Tek ricam ilahi elçi, yükselip büyük mevkilere ulaştığınız o gün beni de yukarı çekmeyi sakın unutmayın. Binbaşı Hazretleri akıllı birisiniz. Mutlaka çok keyifli bir ortaklığımız olacak. Lütfen ilahi elçi rahat olsun. İleride yüksek bir mevki sahibi olduğumda mutlaka ilahi elçinin Cingan Markiz Köşkü tarafından gördüğü zulmün bedelini ödetmesine yardım edeceğim. Manastırda hala halledilmesi gereken bir mesele var ve bunu binbaşı Lee'in şahsen halletmesi daha uygun olacaktır. Lütfen ne olduğunu açıklayın ilahi elçi. Şu Cihan, Huyan ve diğerleri daha önce bana karşı çok saygısızlardı. Ayrıca köydeki masum kadınlara baskı yapıyorlardı. Bu yüzden onları ağır işlerde çalıştırarak cezalandırdım. Ancak onlar bu duruma hiç boyun eğmediler. Sürekli durmadan binbaşı hazretlerinin onlara sahip çıkmasını istiyorlar. Böyle ufak meseleleri ilahi elçi nasıl isterseniz öyle halledebilirsiniz. Bir köpeği cezalandırmadan önce sahibine bakmak gerekir. Özellikle sürekli havlayan bir köpeğin sahibi tarafından bizzat cezalandırılması çok daha uygun olur. Eğer onu çok hafif cezalandırırsam, ileride soyluların karşısında yalan yanlış konuşarak ikimizin de çıkarlarına zarar verebilirler. Peki ya ağır cezalandırırsam? Binbaşı Hazretleri bu duruma üzülmez mi? O zaman onları bizzat ben cezalandıracağım. İlahi elçi kesinlikle memnun kalacaksınız. Çabuk süpürün, çabuk süpürün. Çabuk süpürün. Çabuk süpür. Binbaşı Hazretleri, çabuk Chen Qingjun işini bitirin. Bu kötü kadın insanların zihnini bulandırıp Zenli Salonu'yu devirdi. Beni ve ustamı yaraladı. Sizin düzeninizi bozmak istiyor. Önce adamlarına söyle onu bıraksınlar. Seni gidi pislik kadın, nasıl olur da ilahi elçi hakkında böyle ileri geri konuşursun? Bugün seni bizzat ben öyle bir susturacağım ki herkese ibret olsun. Hayır. Binbaşı Hazretleri, yalvarırım affet beni. Ben size ve ustama karşı tamamen sadığım. İlahi elçi yalvarırım sana. İlahi elçi bir hata yaptım. Hatamın farkındayım. Ne olur canımı bağışla. İlahi elçi, size karşı asla bir saygısızlık etmedim. Bundan sonra sadık bir köleniz olacağım. Ne olur affedin beni ilahi elçi. Binbaşı Hazretlerinin hatırı için bu seferlik sizi affediyorum. Eğer bir daha ilahi elçiye saygısızlık ederseniz ikinizin de cezasını ellerimle veririm. Artık biz sadece Cihang Villası'nın birer köpeğiyiz. Villa sahibi ne emrederse harfiyen yerine getiririz. Pekala. Bu konu burada kapansın. Dağılın. Villa sahibi nasıl olur da binbaşı Lee ile böyle işbirliği yapabilir? Zihninizde şüpheler olduğunu ya da memnuniyetsizliğinizin olduğunu biliyorum. Sanki düşmanlarınızla suç ortaklığı yapıyor gibi görünüyorum. Malikane sahibi. Bunu yapıyorum çünkü onun gücünü nüfus kazanmak için kullanmalıyım. Birincisi, malikanenin içindeki gizli tehditleri yok etmem gerek. İkincisi ise Nandu ilçesi içindeki nüfuzlu kişileri hızla kendime bağlamalıyım. İçiniz rahat olsun. Biz sizi anlıyoruz. Bu sizin geçici bir taktiğiniz. Size asla şüpheyle yaklaşmayacağız. Aksine yolunuza canımızı koymaya hazırız. Huyu'nun dedikleri benim de fikrimdir. Ama size şunu garanti edebilirim. Bana sadık kaldığınız sürece sizi koruyacağım. Doğru zaman geldiğinde sizi aşağılayan o kişiler tamamen sizin insafınıza kalacak. Bizim için yaptıklarınız zaten fazlasıyla yeterli. İntikam alıp almamanız umrumuzda bile değil. Önceliğimiz sizin planınız. Evet, her şey sizin planınıza göre olmalı. İntikam bizim için ikinci planda. Ne dediysem onu yapacağım. Pekala.
Yarın binbaşı Lee tarafından getirilecek ilk önemli misafirimizi karşılayacağız. Ona gereken izzeti göstermek size düşüyor. Emredersiniz. Gerçekten müthiş bir plan, tek bir kayıp bile vermeden hem binbaşı Lee hem de Cihan gibi iki büyük meseleyi çözdü. Üstelik intikamımızı almayı bile kabul etti. Takip edilmeye değer biri. Güzel sözleri herkes söyleyebilir. Ancak asıl niyet zamanla anlaşılır. Biraz daha bekleyelim. Peki. Efendim, Huzurlarınızdayım beyefendi. efendim. İşte bu hanımefendi, yaşlı hanımefendi. Dayanılmaz bir diş ağrısı çektiği için şifa bulmaya geldi. Bu suyu ağzınızda çalkalayın. İltihabı dindirip ağrıyı kesecektir. Anne, kendini nasıl hissediyorsun? Anne, sana neler oluyor? Anne, neyiniz var? Gelinim, bende yeni bir diş çıkıyor. Diş mi çıkıyor? İltihabı dindirmek ve ağrıyı kesmek sonuçta sadece geçici bir çözümdür. Bugün keyfim yerinde, sana 2 yeni diş lütfedeceğim. Diş lütfetmek mi? Merhametiniz için teşekkürler efendim. Bugün yanımda sınırlı miktarda para var. Lütfen bana bildirin efendim. Size bu iyiliğinizin borcunu gelecekte nasıl ödeyebilirim? Efendimiz, Cihan Ölümsüzü tarafından aydınlatıldı. Sunulacak adaklar 5 elementin tamamını içermelidir. En kalitelisinden altın, sake, çay, bal mumu ve her birinden güzel bir yeşim taşı. Bunları not ettim. Bir dahaki sefere kurallara göre adakları tamamlayacağım. Zengin tüccar Kin ailesinin desteğiyle sadece malikaneyi büyütmekle kalmayıp, aynı zamanda kimse fark etmeden gelişimim için gerekli olan yeşim taşlarını sürekli bir şekilde temin edebileceğim. Yalvarırım merhamet edin efendim. Bahtsız kızımı kurtarın. O da tıpkı benim gibi ilk çocuğuna hamile kalır kalmaz vücudunda bu lekelerden çıktı. Bu lekeler ne acı veriyor ne de hastalık yapıyor. Ayrıca pek de önemli değiller. Onlar için enerjimi boşa harcamaya değmez. Ama Torunum henüz lohusa döneminde. Bütün gün bu yüzden ağlayıp sızlanıyor. Sık sık gitmekten, hayattan vazgeçmekten bahsediyor. Yalvarırım efendim, yardım edin. Karşılığında 3000 gümüş daha vermeye hazırım. Uzun yıllardır gelişim yolundayım. Başkalarıyla savaştığımda yüzümden sık sık yaralar alırdım. Bu yüzden dış görünüşe artık önem vermiyorum. Ancak bu dünyanın kadınları erkeklere bağımlı bir hayat yaşıyorlar. Onlar için güzellikleri ikinci bir canları demektir. Kızınıza karşı gösterdiğiniz bu derin sevgiden ötürü sizin için bir kez daha kuralımı bozacağım. Kızınız lohusalıktan çıkınca tekrar Cihan villasıya gelsin. Güzel, şimdi inzivaya çekileceğim. Huyun, misafirleri uğurla. Teşekkür ederiz efendim. Bayan Kin, buyurun lütfen. Cihan'ın yerinden ele geçirilenler ve Kin ailesinin sunduğu kaliteli yeşim taşları gelişimim için yeterli olacaktır. Ancak ilk ay biter bitmez, şu Markiz Zhang Jingnan Markizi'nin eşi, onun elinde Markiz Köşkü kozum olduğu yönündeki yalanımı araştırıp gerçeği öğrenmek için vakit bulacaktır. Eğer gerçekten bana karşı Jingnan Markizi malikanesinin güçlerini harekete geçirirse, şu anki gelişim seviyem ve malikanenin savunma gücüyle onu yenmem imkansız görünüyor. Yabancı ne kadar güçlü olsa da yerlisiyle baş edemez. Artık binbaşı Lee üzerinde planlarımı devreye sokma vaktim geldi. Huyun, dünyan geniş, bana yardım et de bir bak, bunlar tahminen ne kadar eder? Bunlar bir rehincide yaklaşık 700 gümüş eder. Güzel, birini bul ve bunları binbaşı Lee'nin malikanesine götür, ona 300 gümüş pay ver.
Gerçekten payımızı o binbaşı Lee denen adama mı vereceğiz? Yıl sonuna kadar bekleyebilirdik. Yıl sonu geldiğinde ona muhtemelen ihtiyacımız kalmazdı. Belli olmaz, şu sıralar onun desteğine çok ihtiyacım var. Onun gibi kurnaz bir adamı önce beslemezsem istediğimi yapmasını nasıl sağlarım? Bu kadar parayı ona öylece vermek gerçekten insanın içini acıtıyor. Benim hiç zarara girdiğimi gördün mü? Merak etme. Ona ihtiyacım kalmadığında bunların hepsini kat be kat geri alacağım. Ki geliştirme seviyesi 4'e ulaştığımda başkalarına güvenmek zorunda kalmayacağım. Villa sahibi böyle diyorsa, gönül rahatlığıyla gidip halledebilirim. Bu bayram döneminde Lord evde istirahat ediyor, bu yüzden hiç fırsat bulamadım. Chen Qingzhou denen o cadının malikanede bıraktığı planlarını araştırmaya. Düşündükçe sinirleniyorum. O kötü kadın bana oyun oynamaya nasıl cüret eder? Hanımım merak etmeyin. Sizin emirlerinize göre her şeyi ayarladım. Chen Qingzhou için Zenli salonu yerindeki günler hiç de kolay geçmiyor. Fener Festivali geçtikten, Lord kışlaya döndükten sonra onun gizli işlerini araştırıp onu malikaneye geri getireceğim. Ona gününü göstereceğim ve sonra işini bitireceğim ki içimdeki bu nefret son bulsun. Gerçekten de vakit kaybetmemek lazım. Jingeun büyük babası Zhang ailesi malikaneye hediye göndermesi için birini yolladı. Eğer başkente dönüp Zhang ailesiye anlatırsa Jingeun zehirlendiği konusunu Chen Qingzhou'yu suçlu olarak ilan etmeliyiz ki verecek bir cevabımız olsun. Zamana bakılırsa daha 15 gün var, başkentten ekip yakında burada olur. Fazla vaktim kalmadı. Demek öyle. Dünkü binbaşı Lee, gümüşleri görünce ağzının suyu aktı. Size resmen talih kuşu diyor. Duyduğuma göre bu sabah yine dışarı çıkmış. Size yeni nüfuzlu müşteriler bulmaya gitmiş. Göz önünde olmak tehlikelidir. Huyan'ya verdiğim disiplin salonu korumayı eğitme işi ne durumda? Her şey yolunda. Villa sahibi ne zaman isterseniz kontrol edebilirsiniz. Günü hesapladım. Yaşlı bayan Kin'in torununu tedaviye getirme zamanı yaklaşıyor. O iş bittikten sonra hepsini birlikte kontrol edelim. Pekala. Villa sahibi Kin ailesinden birileri geldi. Lekeleri temizletmek isteyen kadın bu mu? Evet o. Ben Zenyang, malikane sahibini selamlıyorum. Buraya gel, lekelerini temizleyeceğim. Bir kase su getirin. Emredersiniz. Yüzünü silin. Yüzüm neden bu kadar kirli? Zenyang, yüzün iyileşmiş. Yüzüm gerçekten düzelmiş. Teşekkür ederim efendim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağız. Ben Çin ailesi. Bunu daima kalbimde taşıyacağım. Sadece bir yüz için bu kadar söze gerek yok. Dünyadaki kadınların, erkeklerin aşkı peşinde koşmaktan başka, bu hayatta peşinden gidilecek çok daha değerli şeyleri var. Öğretileriniz için çok teşekkür ederim efendim. Artık gidebilirsiniz. Huyan, buraya gel. Senin de yaralarını iyileştireyim. Gücünüzü bunun için harcamanıza gerek yok. Bunları gerçekten umursamıyorum. Umursamadığını biliyorum. Fakat dünyadaki tüm kadınlar görünüşlerine değer verir.
Diğer insanların kızlarının yüzünde küçücük bir leke olsa bile aileleri çok üzülür ve tedavi için servet harcarlar. Ben Chen Qingzu'nun en iyi öğrencisinin başkalarının sahip olup da senin mahrum kaldığın bir şeyi olamaz. Sen zaten çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim efendim. Aramızda bu sözlerin lafı olmaz. Bu gece senin halletmeni istediğim çok daha önemli bir iş var. İçiniz rahat olsun efendim. Sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacağım. Küçük hanım, hala uyumadın mı? Yoksa biz abilerini mi bekliyordun? Hadi çabuk gel de bize hizmet et. Yoksa kılıçlarımızın şakası olmaz. Çabuk gongu çalın. Herkesi düşmana karşı toplayın. Bu kadar çok küçük hanım. Bu gece bize yetecek de artacak. Korkmayın. Her zaman çalıştığımız düzeni alın. Bugünkü bu kötü adamları, malikanemizin huzurunu bozanların hepsini yakalayın. Düzen alacaklarmış. Bakalım ne kadar etkiliymiş. Malikane sahibinin emridir. Bugün savaşan her bir kişiye 3'er gümüş para ödül verilecek. Ayrıca fazladan bir haydut yakalayan 10 gümüş para alacak. Kız kardeşler, kendini kanıtlama zamanın geldi. Küçük sancai düzeni alın. Çocuklar geri çekilin. Kız kardeşler, peşinden git. Yakalayın onu. Kazandık. Yakaladık onu. Onun peşindeyim. Göstermiş olduğunuz kahramanlıkları kulağıma kadar geldi. Bugün başarıları ödüllendireceğiz. Fakat ondan önce bu canavarları ağır bir şekilde cezalandıracağım. Şunu iyice bellesinler ki benim Cihang Villası mekanıma saldıranların sonu ağır bir bedel ödemektir. Efendimiz çok bilge. Hainleri cezalandırın. Huyan, bu adamların ellerini, ayaklarını bağlayıp arka dağa götürün ve orada kaderlerine terk edin. Emredersiniz. Bizi bağışlayın efendim. Hata ettik. Asla Cihang Villası'ya gelmemeliydik. Götürün bunları. Bu savaştan sonra Huyan'ın emri altındaki disiplin salonu birliğinin gücü ve özgüveni büyük oranda arttı. Hatta o Jingnan Markisi malikanesi bir adam yollasa bile onunla çarpışabilecek seviyeye geldiler. Son zamanlarda Nandu soyluları arasında bazı söylentiler dolaşıyor. Söylenenlere göre Cihang Villası içinde ölüyü dirilten ve yaraları mucizevi şekilde iyileştiren bir hekim varmış. Madam, konakta bu tür şeyler duydun mu? Cihang Villası mı? Bugünlerde vaktimi hep o Chen Qingzu denilen cadının konakta bıraktığı gizli işleri çözmeye çalışarak harcadım. Bu tür boş işlere ayıracak vaktim yoktu. Yani bir şey duymadım. Ben sana her zaman böyle yetenekli hekimleri araştırmanı söylemiyor muyum? Jinge için bir tedavi bulman gerekmiyor mu? Benim hatam efendim. Son zamanlarda Jinge ile ilgilenmekten hekim arama işini ihmal ettim. Neyse, madam de bugünlerde çok yoruldu. Başka bir gün birini gönderip bir araştırma yaptırırız. Emredersiniz. Madam, gerçekten Cihang Villası'ya gidip o hekimi Jinge'yi iyileştirmesi için mi çağıracağız? Tabii ki hayır. Lordumuzu bir bahaneyle geçiştiririz. Sana verdiğim görevi ne yaptın? Garip bir durum var. Bütün konağı teker teker aradım ama maalesef Çağrı'ya Çen'e ait tek bir yakına bile rastlayamadım. O pislik benimle oyun oynuyor demek. Hemen yanına adam alıp Zenli Salonu'ya git ve o kadını yakalayıp şehrin doğusundaki villaya götür. Emredersiniz. Yuner, hemen Cihan Köşkü sahibinin önünde eğil.
Anne, siz ulu bir Tongzim adamısınız. Önünde eğilmesem bile yüzümü iyileştirmekten vazgeçmeye cesaret edemez değil mi? Sizler, binbaşı Lee ve yaşlı bayan Kin tarafından tavsiye edildiğiniz ve 5 element sunularını getirdiğiniz için elbette size yardım edeceğim. Müdahale edeceğim. Fakat genç beyefendi bu kadar nezaketsiz davranmaya devam ederse Bir daha şansınız olmayabilir. Bakalım bugün senin gibi bir şarlatanın ne tür bir yeteneği varmış göreceğiz. Bunca nezakete değer miymiş görelim. Oğlum küçükken büyük bir yangında bu yara izine sahip oldu. Lütfen bize acıyın. Villa sahibi eğer iyileşirse size 1000 altın daha vereceğim. Buraya gel. Bu zenli salonu nasıl olur da bir anda Cihang villası'ya dönüşür? Yüner, yaran iyileşmiş. Kendin bak. Malikane sahibinin büyük lütfu için minnettarım. Ancak malikane sahibine karşı nezaket kurallarında kusur ettiğin için sana küçük bir imtihan bıraktım. Doğru. Bu malikane sahibi gerçekten mucizevi güçlere sahip. Bunlar vali yardımcısı Yan'in eşi ve asıl oğlu değil mi? Efendi Yan ailesinin yüzü zarar görmüştü. Ama nasıl olur da hiç yara izi kalmaz? Sen kimsin? Ben Jingnan Markisi Malikanesi hanımın yanındaki dadı Liu. Hemen gidip salon lideri Cihan'inizi çağırın. Birkaç gün önce inzivaya çekilmesi için gönderilen Gariye Markiz Köşkü'yü dışarı çıkarın. Burası Cihang Villası. Burada ne bahsettiğiniz salon lideri Cihan var, ne de o dediğiniz cariye Markiz Köşkü. Bu Markiz Jingnan'ın emri, sizi gidi küstahlar. Nasıl karşı gelmeye cüret edersiniz? Kıdemli rahibe telaşlanmayın. Malikane sahibi ne yapacağını bilir. Bu kutsal topraklarda senin gibi yaşlı bir pisliğin hadsizlik yapmasına izin veremem. Huyan, ona 10 katı tokat atarak cezasını ver. Merak etmeyin efendim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben Jingnan Markisi Malikanesi'nin hizmetindeyim. Cüret bile edemezsiniz. Hata ettim. Lütfen şu yaşlı halime acıyın. Geri dön o Jingnan Markisi malikanesi denen yere. Eğer seni burada bir daha görürsem, senin canını fena yakarım, yaşlı canavar. Defol git. Yüzüm ah yüzüm. Zenli salonu aklını mı kaçırmış? Benim gibi bir soyluyla karşı gelmeye nasıl cüret eder? Efendim, lütfen bana yardım edin. Şu Zenli salonu denilen aslında Cihang villasıdır. Ne dedin? O Zenli salonu kesinlikle Cihang villasıdır. Duyamıyorum. Gelin buraya. Dadı Liu'ya eşlik edin, yaralarına iyi bakın. Emredersiniz efendim. Yalvarırım hanımefendi, annemin intikamını alın. Eskilerin dediği gibi, birine vururken sahibinin hatırını saymak gerekir. Bu Zenli salonunun yaptığı sadece anneme bir hakaret değil, aslında doğrudan doğruya size yapılan büyük bir saygısızlıktır. Şu Cihan denilen ihtiyar, kesinlikle Madame Chen tarafından satın alındı. Her ne pahasına olursa olsun onu korumaya kararlı. Bir grup öngörüsüz aptal. Yaptıklarına onları bin pişman edeceğim. Hanımefendi, bu sözlerinizden sonra annemin çektiği tüm çileler artık yerini huzura bırakacak. Hey Wang, az önce sen annenin intikamını alacağını söylememiş miydin? Bu gece yanına birkaç kişi alıp gidip Zenli salonuyu ateşe verin. İçerideki herkes bedelini ödesin.
Hanımefendi, bu çok tehlikeli bir iş. Eğer biri bizi fark eder de yetkililere gidip şikayet ederse ben ne yaparım? Alt tarafı birkaç sefil, gittilerse gittiler. Arkalarından sanki birileri onlar için adalet mi arayacak? İçin rahat olsun, işler sarpa sarsa bile, burada Jingnan Markesi malikanesi olduğu sürece, sana hiçbir şey olmayacağının garantisini veriyorum. Hemen gidip hallediyorum. Gücümün bu kadar hızla artacağını tahmin etmemiştim. Yakında nefes çalışmasının 4. aşamasına ulaşacağım. Haberiniz olsun villa sahibi. Talimatlarınız doğrultusunda binbaşı Lee'ye bilgi verildi. Bu gece malikaneyi korumak için güvenliği artırmasını söyledik. Jingnan Markesi malikanesi bana karşı kaybettiği için mutlaka intikam almak için fırsat kollayacaktır. Bu gece sizden ricam disiplin salonu olarak devriyeleri sıklaştırın. Pekala. Çabuk olun. Her yere iyice gaz yağı dökün. Malikane sahibi Chen. Bu herif Jiun malikanesi yakmaya çalıştı. Şimdi suç ortaklarıyla birlikte hepsini yakaladım. Onlara ne yapalım? Nereden geldiklerini öğrenmek için onları sorgula, arkalarındaki asıl azmettiricinin kim olduğunu konuştur. O iş kolay. Eğer her şeyi itiraf etmezsen seni ağır bir şekilde cezalandırırım. Dur. Asker bey, ben sadece Markiz Jingnan, Bayan Zang'in emirlerini uyguluyordum. Lütfen abi, Markiz Köşkü'nün hatırına bırakın gideyim. O zaman şuraya imzanı at. Villa sahibi yoksa bunu yetkililere mi bildireceksiniz? Hayır. Yanındaki o suçluları da alsın ve gitsin, Cihang villasının en eski, yıkık dökük birkaç odunluğunu yaksın. Ama neden? O ateş orada yükselmezse mahkemeye nasıl gideriz? Ve kundakçılık suçlamasıyla Jingnan Markesi malikanesinden nasıl hesap sorabiliriz? Villa sahibi gerçekten harika bir plan. Anne, durum çok kötü. Bugün babamın mahkemesinde birileri birini şikayet etti. Markiz Jingnan Köşkü Hanım'ın yangın çıkarıp cana kastettiğini söylüyorlar. Ah canım. Jingnan Markesi malikanesi meselesi için neden bu kadar telaşlandın? Baban zaten icabına bakacaktır. Ama anne, o Markiz Hanım Cihang Villası'nı yakmaya çalışmış. Ne? Anne, o Markiz malikanesinin hanımı ateşe verdiği yer Cihang Villası. Ne? Ben de tam nasıl yaranıp şu villa sahibinin gözüne gireriz diye düşünüyordum. Bu ayağımıza kadar gelen bir fırsat değil mi? Benimle birlikte babanın yanına adliyeye gel. Tamam. Villa sahibi. Villa sahibi, hiç bilmiyorsun. O mahkeme salonunda Bayan Zhang ne kadar perişan bir haldeydi. Nandu halkı malikanenin asıl hanımının bir suç işlediğini öğrenince çok öfkelendiler. Sadece kokuşmuş yumurtaları, Bayan Zang'ün her yerine fırlatmakla kalmadılar. Aynı zamanda sokak ortasında elbisesini bile çekip yırtıp attılar. Öyle mi? Demek böyle şeyler oldu. Fakat sadece bu tek suçlamayla korkarım ki bu Bayan Zhang'ı cezalandırmaya yetmeyecektir. Şimdi tüm Nandu şehrinde bir dedikodu yayılıyor. Hizmetkar He Wang'in hanımını koruma sebebinin aralarındaki gizli ilişkiden ve yasak aşktan kaynaklandığı söyleniyor. Dünyadaki bir kadın için en önemli şey onurudur.
Bu olay bir kez büyüyünce Bayan Zhang her ne kadar gitmese de yine de bunun bedelini ağır ödeyecektir. Lordum, bana tuzak kurdular. O yangın çıkarma meselesiyle gerçekten hiçbir ilgim yok. Sana tuzak mı kurdular? Peki ya hizmetçi Hewang ile kurduğun o ilişki de mi bir tuzaktı? Yasak ilişki mi? Kalbim sadece sizin için atarken başkasıyla nasıl böyle bir şey yapabilirim? Şu an dışarıda milletin ne konuştuğundan haberin var mı? Marki olduğum için hep orduda olduğumu, bu yüzden madamın evde yalnızlıktan sıkılıp hizmetçi Hewang ile yakınlaştığını söylüyorlar. Lordum, kesin birileri benden ölesiye nefret ettiği için bu tür asılsız dedikodular çıkarıyor. Tek amaçları beni bitirmek. Git buradan. Bundan sonra bana sakın dokunma. Sen buna layık değilsin. Olaylar bu noktaya geldiyse başka çarem kalmadı demektir. Lordum, eğer bu dedikodulara inanmaya devam edecekseniz, masumiyetimi ancak bu hayattan vazgeçerek kanıtlayabilirim. Madam, kimse yok mu? Hemen bir hekim çağırın. Bayan Zhang'in kendine zarar vermeye çalıştığını mı duydum? Markiz Jingnan onu tedavi etmesi için saray hekimini çağırmış. Şu an koca şehirde. Herkes Bayan Zhang'in sadakatini övüyor. Marki ile olan büyük aşklarından bahsediyorlar. Görünüşe göre köşeye sıkışınca her şeyi göze almış. Fakat bu iş henüz burada bitmedi. Jingnan Markisi malikanesi gururuna çok düşkündür. Mutlaka bize karşı bir hamle daha yapacaktır. Villa sahibi, Jingnan Markisi malikanesinin kahyası geldi. İyi niyetlerini göstermek için bize 10 kat tazminat ödemek istiyorlarmış, hatta bu ana şahit olmaları için onlarca sivili de peşlerinden getirmişler. Buyun, senin fikrin nedir? Bu parayı kabul etmeli miyiz? Hayır, kabul etmemeliyiz. Bu kundaklama olayının tek mağduru biziz. Halkın bizimle aynı öfkeyi paylaştığı bir gerçek. Ama bu durum sayesinde çok büyük paralar kazanırsak, bu kesinlikle kıskançlığa, hatta nefrete yol açacaktır. Adamlar kendi ayaklarıyla kapımıza gelmişken neden reddedelim ki? Peki ya Cihang Villası'nın itibarı ne olacak? Siz ikiniz gidin ve Jingnan Markisi malikanesiye şunu iletin. Eğer bundan sonra nüfuzlarını kullanarak insanları hor görmeyi ve halkı ezmeyi bırakacaklarsa, o tazminat meselesine gelince, madem Marki'nin malikanesi hiç düşünmeden bu kadarını verebiliyorsa, bu meblağ onlar için sadece denizde bir damladır. Cihang Villası olarak bu parayı alıyoruz, fakat hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Villa sahibi harikasınız. Böylece, Markiz Jingnan'ın kurduğu plan, kendi elinde patlamış olacak. Hemen ilgileniyoruz. Yani hem parayı alıp hem de büyük bir itibar mı kazandı? Buna bedel ödemeli. Kesinlikle bunun hesabını verecek. Lordum lütfen sakin olun. İşini beceremediğin için git ve kendi ellerinle 20 sopa cezasını al. Ayrıca bana derhal araştır, bu Cihang Villası organizasyonunun arkasındaki kişi aslında kimmiş? Emredersiniz. Efendim, Markiz Jingnan'ın ödediği tazminatı, talimatlarınız doğrultusunda, tamamen Gio salonunun inşası ve güneydeki sel felaketinden geriye kalan yetimlere yardım için kullandık. Afet yardımlarına başladığımdan beri ruhsal enerjiyi emme hızım büyük ölçüde arttı. Acaba bu durum, ilahi erdemin gücüyle mi besleniyor? Gio Salonu'yu iyi yönetmeye devam et, para konusunda sakın endişelenme. Ben bu Nandu soylularının yanındayken, Cihang Villası elbette tükenmez bir servete sahip olacaktır. Efendim, bir mesele daha var. Markiz Jingnan her yerde geçmişimizi araştırıyor. Acaba bir şey mi yapacaklar? Endişelenmene gerek yok. Markiz Jingnan şu an hedef tahtasında olduğu için elbette hiçbir şey yapmaya cesaret edemez. Asıl şu Bayan Zhang meselesi var. Sadece 3 gün kaldı. O gün Hevan gün cezalandırılma günü. Binbaşı Lee ve vali yardımcısı Yany'a haber ver, sıkı kontrol sağlasınlar, herhangi bir aksilik çıkmasın. Emredersiniz.
Yalvarırım hanımefendi. Oğlumun hayatını bağışlayın. Momo, He Wang senin tek oğlun. Onu elbette kendi haline bırakacak değilim. Zaten sabahın erken saatlerinde hapishaneye işleri halletmeleri için birilerini gönderdim. Ne yazık ki olay çok büyüdü. Tüm Nandu gözünü malikaneye dikmişken, mahkeme de merhamet etmeye cesaret edemiyor. Hanımefendi sakın unutmayın. Benim bu hayattaki tek oğlum sizin suçunuzun bedelini ödüyor. Eğer bize yardım etmezseniz o zaman ben de tüm gerçekleri Marky'e anlatmak zorunda kalırım. Veliahtı zehirlemeye çalıştığınızı da tek tek ona söyleyeceğim. Haddini bil. Haddini bil. Beni tehdit etmeye nasıl cüret edersin? Sen cezanı mı arıyorsun? Madam sakın sanmasın ki yaşlı hizmetçinizin bir planı daha yok. Ne yapmayı planlıyorsun? Lütfen madam birini göndersin. Malikanenin resmi mektubunu yanına alarak zindanlara gidip oğlumun dışarı çıkmasını sağlasın. Bir mahkumu gizlice kaçırmam için sana yardım etmemi mi istiyorsun? Pekala. Bunca yıldır bana hizmet etmenin hatırına bu mühürü al ve Kahya Zangu'ya git. O ne yapması gerektiğini biliyor. Teşekkür ederim madam. Oğlum Hevang'i kurtarır kurtarmaz Nandu'dan ayrılacağım. Siz madame asla daha fazla sorun çıkarmayacağım. Zangui, benim en güvendiğim adamdır. Nandu şehrinden ayrılır ayrılmaz, o, senin ve oğlunun işini bitirecek. Olamaz, olamaz. Felaket efendim madam. Büyük bir felaket. Neden böyle feryat ediyorsun? Birine bir şey mi oldu? Madam, dışarıdan gelenler diyor ki Kahya Zangui ve dadı Liu mahkumu kaçırırken yakalanmışlar. Zangui o kargaşa sırasında dadı Liu'nun sonunu getirmiş. Nöbetçiler Zangui'nin üzerinde Jingnan Markisi Malikanesi'nin mührünü taşıyan mektubu bulmuşlar. Peki ya efendi? Efendi ise şu an binbaşı hazretleri tarafından sorguya götürüldü. Bittik biz. Şimdi her şey mahvoldu. Beyefendi. Konağımız artık güvende mi? Pislik. Benim adımı kullanarak nasıl o mahkumu kurtarmaya çalışırsın? Hayır, efendim her şey. Beni dadı Liu buna zorladı. Sadece boş bulundum. Kasti bir niyetim yoktu. Güzel. Önce bu konaktaki karışıklığı düzelteceğim, sonra bunun hesabını sana soracağım. Bana hemen 100.000 dolar getir. Jin Wei, Silijian, Zan ve her şeyi izleyen o sansür kurulu üyesi Yuan Ye bir şekilde halletmeliyim. Majestelerine bizi unvanımızdan edecek, tek bir açık bile vermemeliyiz. Unvanın geri alınması mı? Durum gerçekten o kadar ciddi mi? Fakat konak bütçesinde. Hesapları kontrol ettiğimizde 110.000 dolar nakit vardı. Henüz Şubat ayındayız. Sakın bana o paranın tamamının bittiğini söyleme. Efendim, son zamanlarda kendimi pek iyi hissetmiyordum. O yüzden pahalı takviyeler aldım. Bir kısmını da aileme gönderdim. Harika. Ne ala. Hiç aklıma gelmezdi. Evimdeki asıl hırsızın sen olduğu. Kırbacı getirin. Hayır, Demek o sinsi hırsız meğer en yakınımdaymış. Aile disiplin asasını getirin. hayır. Vay canına, gerçekten yönetim yetkisini elinden almış. Üstelik 10 gün içinde tüm eksik paraları tamamlamasını istemiş. Doğru söylüyorsun. Şu anda Jingnan Markisi Malikanesinin hanımı her yerde arazileri haraç mezat satıyor, borçlarını kapatmaya çalışıyor. Görünen o ki bu durum Pei Xiao'nun canını fena yakmış, hiç de kibar davranmamış ve resmen öz karısından tüm borcu ödemesini istemiş. Ben villa sahibiye bir söz verdim. Günü geldiğinde villa sahibi için Jingnan Markisi Malikanesi tarafından uğradığı kötü muamelenin öcünü mutlaka alacağım. Peki söyler misiniz villa sahibi? Devam etmek istiyor musunuz?
Peyşao'nun kökleri çok derindedir. Bu olay ne kadar büyürse büyüsün en fazla itibarı zedelenir ve biraz parası gider. En iyisi suç delillerini bulalım da majestelerinin onun unvanını elinden almasını sağlayalım. Onu bitirecek olan tek şey budur. Bugünlerde sansür kurulu üyesi Yuan'ın eşi torununun yüzündeki yara için şifa aramaya, buraya, köşke gelmek istiyor. Sayın villa sahibi, biliyorsunuz ki baş müfettişin tüm memurları denetleme yetkisi vardır. Eğer baş müfettişi, majesteleri önünde şikayet dilekçesi vermeye ikna edebilirsek, O zaman sizden bu meseleyi bir şekilde ayarlamanızı bekliyorum binbaşı bey. emredersiniz. Peyşao, gelen bu ağır darbeye bakalım nasıl karşılık vereceksin? İlahi bir buyrukla imparator şöyle emrediyor. Markiz Jingnan kölesinin suç işlemesine göz yumduğu, yasaları hiçe saydığı, gardiyanlara rüşvet verdiği ve idam mahkumunu kaçırdığı için suçu son derece ağırdır. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Nandu muhafızlık görevinden azledilmiş, 2. sınıf kontluğa düşürülmüş ve Nandu içine hapsedilmiştir. Bu herkese ibret olsun. Ben Kont Jingnan, bu fermanı kabul ediyorum. Yüce lütfunuz için teşekkür ederim. İmparatorluk elçisi, bu imkansız. Majestelerinin böyle küçük bir mesele yüzünden efendimin rütbesini 4 derece birden düşüreceğine inanamıyorum. Hatta bu hapis cezası için herhangi bir süre bile belirtilmemiş. Bu ancak geçmişte çok ağır suçlar işleyen asilzadelere verilen bir cezadır. Kes sesini, aptal kadın. Kontes Jingnan, kanunları şahsi çıkarlar için bozmanın hala küçük bir mesele olduğunu mu sanıyorsunuz? Beyefendi, karım, son birkaç gündür çok hasta, yüksek ateşten ne dediğini bilmiyor, saçmalıyor. Lütfen onu ciddiye almayın. Lütfen majestelerine iletin. Tüm Kont Köşkü halkı olarak, Nandu içinde pişmanlık duyup hatamızı anlayacağız. Merak etme. Kont Jingnan, bugün burada söylenen her şeyi, en ufak ayrıntısına kadar majestelerine anlatacağım. Asla bir şeyi gizlemeyeceğim. Güle güle beyefendi. Efendim, hepsi benim suçum. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Efendi mi? Artık devir değişti. Markiz Jingnan tabelası bile indirildi. Bu dünyada artık bir Jingnan markisi malikanesi yok. Pekala, Efendimiz, efendimiz. Efendimiz, bize verdiğiniz o kutsal teknik sayesinde disiplin salonu birliğimin savaş gücü büyük ölçüde arttı. Jingnan Markisi malikanesi meselesi artık kapandığına göre daha sıkı çalışmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde Cihang Villası birliğimizi zirveye taşıyabiliriz. Sözleriniz kulağımıza küpe olsun, efendimiz. Efendimiz, sansür kurulu üyesi Yuan'e göndermemi emrettiğiniz o iksir yerine ulaştı. Torunu Monyang onu çoktan içti, eski güzelliğine tekrar kavuştu. Sansür kurulu üyesi Yuan'in Jingnan Markisi malikanesiyi görevden alması bu kadar kolaysa, muhtemelen majestelerinin de onu tekrar göreve getirme düşüncesi var. Eğer o adam benim tarafıma geçerse, gelecekte işlerimizde çok büyük faydası olacaktır. Fakat, Efendimiz, şu sansür kurulu üyesi Yuan denilen adam sizin gücünüze tanık olduktan sonra ailesini alıp Nandu'dan kaçıp gitti. Kaçmak mı? Nereye kaçabilir ki? Er ya da geç dönecek. Nandu bölgesinin ileri gelenlerine haber verin. Görüşmem gereken önemli konular var. Emredersiniz. Afetzede yetimlere yardım etmek için kazandığım tüm ruhani enerjim çoktan bitti. Eğer bir sonraki aşamaya geçebilmek için yeni bir enerji kazanmak istiyorsam, büyük sel felaketi gelmeden önce hazırlıklı olup, oradaki tüm mağdurları kurtarmalıyım. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim. Bugün bu yağmurda geldiğiniz için. Çay getirin. Villa sahibi, size sonsuz saadet dileriz. Rahatınıza bakın.
Hanımlar ve beyler, bu çay bizzat villa sahibi tarafından verildi ve cennetten gelen çiğ damlalarıyla demlendi. Umarım siz soylular verdiğiniz sözleri tutar ve bu ikramı kesinlikle israf etmezsiniz. Bu çay gerçekten büyüleyici. Daha az önce kendimi biraz bitkin hissediyordum ama şimdi zihnim pırıl pırıl. Şu yaşlı bedenim romatizma ağrılarından ve eklemlerimdeki dayanılmaz acıdan çok çekiyordu. Bu ilahi içiciyi içtikten sonra en ufak bir ağrım bile kalmadı. Bu gerçekten Cihang Villası'nın kutsal bir eseri. Evet, öyle. Sizi bugün buraya çağırma nedenim sizinle önemli bir meseleyi görüşmektir. Siz sadece emredin villa sahibi. Bu yaz şiddetli yağmurlar çok sıklaştı. Gökyüzündeki işaretleri inceledim. Büyük bir sel felaketinin gelmesinden endişeliyim. O zaman geldiğinde on binlerce mülteci güneye akın edecek. Villa sahibi, endişelenmeyin lütfen. Nandu savunma taburu ordusunun 10 binlerce askeri var. Mülteciler söz konusu bile olamaz. Onlar önemsiz, geldikleri gibi geri sürülürler. Eğer huzursuzsanız villa sahibi, gelin benim Çin ailesi malikanemde sığının. Cihang Villası, kutsal varlıklarca korunur. Kötü niyetli kimselerden korkmayız. Benim asıl niyetim şudur ki, burada bulunan herkesin el ele vererek tüm afetzedeleri kurtarmasını umuyorum. Bu çok büyük bir sevaptır. Bu pek bir şey diyemem. Bilemedim. İyilik yapan hanelerin mutluluğu daim olur. Bu konuda en büyük katkıyı sağlayan kişiye sonsuz kutsal çiğ bahşedeceğim. Ben $10.000 bağış yapmaya hazırım. Ben 20 bin dolar gümüş bağışlıyorum. Ayrıca benim Kin ailesi dükkanlarım afetzedeleri işe alabilir. $30.000 bağışlıyorum. Salgınlara karşı tıbbi malzeme bağışlayacağım. $50.000 bağışlıyorum. $50.000 veriyorum. Ben Dük Ding'in eşi hanımıyım. Benim beyim Dük Ding, majesteleriyle görüşerek afetzedelerin daha önceden göç ettirilmesini sağlayabilir. Çok iyi. Bu konunun tüm sorumluluğunu sana veriyorum. Emredersiniz. Siz ikiniz şu tarafta devriye gezin. Peki efendim. Usta, annem burada manevi eğitim alıyor. Onu bulmama yardım edebilir misiniz? Annenin adını biliyor musun? Annemin adı Chen Qingzu. Efendim, kapıda Pei şu an adında küçük bir çocuk var. Annesinin bizim Cihang Villası bünyesinde yetiştiğini söylüyor. Annesiyle görüşmesine izin veriyor musunuz? Hayır. Ona şunu söyle. Öz annesi artık geçmişi tamamen geride bıraktı. Nereden geldiyse oraya geri dönsün. Ama çocuğun hali çok perişan görünüyor. Annesini ararken belli ki çok eziyet çekmiş. Hali perişan mı? Peki ayakkabıları ya da çorapları yırtık mıymış? Ya da açlıktan bir deri bir kemik mi kalmış? Hayır, ikisi de değil. Sadece biraz kirli. Efendim, demek istediğiniz bu çocuğun bilerek numara mı yaptığı? O çocuk küçüklüğünden beri çok sinsidir, üstelik aşırı derecede bencil ve merhametsizdir. Zamanında kendi annesinin bile bedelini ödemesini göze almıştı. Şuaner, Cariye, sen zaten düşük bir soydansın. Üstelik babam da artık senin zehirleme olayından haberdar. Başımı yakmandan korkuyorum. peki senin fikrine göre ne yapmam gerekiyor? Eğer kendi cezanı kendin kesip her şeyi bitirirsen, babamın öfkesi bana ulaşmayacaktır. Bir iş beceremiyorsun. Beni de bu dünyaya acı çekmem için getirdin. İşte bu durum senin için. Hatalarını telafi etme fırsatıdır. Şunu hemen kabul et. Defol. Hemen çık dışarı. Defol git. Annesini görmek istediği falan yok. Gidecek bir yeri kalmadı.
Tek derdi Cihang villasıya kapağı atmak. Emredin efendim. Nasıl bir yol izlememi istersiniz? Ne kadar da uzun sürdü. Hala kimse beni içeri almadı. Kesin o beceriksiz annem yüzündendir. Burada kendini herkese nefret ettirmiş. Kabak yine benim başıma patladı. Teyze, gerçekten gidecek hiçbir yerim kalmadı. Lütfen bana biraz acıyın. Beni yanınıza alın. Küçük bey, siz Jingnan Markisi malikanesidensiniz. Nasıl kalacak yeriniz olmaz? Hey millet, hemen bağlayın şunu. Jingnan Markisi malikanesiye geri götürün. Bırakın beni. Akademide olduğum için konağın hapsinden kaçmayı başardım. Oraya dönmek istemiyorum. Sizi gidi işgüzarlar. Kalbi kötü, huysuz kadınlar sizi. Bırakın beni, salın beni diyorum. Götürün şunu. Baba, anne, baba, anne. Sen nasıl buraya yakalandın? Ben sadece anne ve babamın güvenliğinden endişe ediyordum. Bu yüzden malikanenin etrafında dolaşıp durdum. Fakat Cihang villasıdaki o kötü büyücüler tarafından fark edilip yakalanınca buraya getirilmiş oldum. Ama sonunda size kavuştum. Yine mi Cihang villası? Ailemizin felakete uğramış olması, derslerini aksatman için bir mazeret değil. Okuldan ayrılman için sana kim izin verdi? Baba, ben okumak istiyorum. Fakat o akademideki insanların hepsi güç delisi ikiyüzlüler. Sadece Jingnan malikanesinin bir daha asla yükselemeyeceğini düşünüyor, beni her yerde aşağılıyorlar. Baba, Beyim, baba, beyim, Bu inanılmaz bir şey. Bu gerçekten kabul edilemez. beyim. Sayın beyim. Hepsi benim cahilliğim yüzünden oldu. İnsanların eline koz verdim. Bu ailenin böyle bir felaket yaşamasına neden oldum ve sizi bu kadar kederlendirdim. Henüz tam iyileşmedin. Neden diz çöküyorsun? Beyim, sizin için çorba yaptım. Lütfen kendinize iyi bakın. Majestelerinin öfkesi dindiğinde, sizin bu üstün yeteneğinizle yeniden onun güvenini kazanıp tekrar eski mevkinize döneceğinize eminim. Bundan sonra olanlardan ders almalısın. Ayrıca artık bana lordum veya beyim deme. Bunu başkalarına karşı koz olarak kullandırtma. Öyleyse bundan sonra size kocacığım derim. Malikanenin milyon dolarlık serveti hala duruyor. Beyimin sevgisini sıkıca tuttuğum sürece eski itibarımı geri kazanma şansım olur. İşte o zaman Chen Qingsu denilen o kötü kadının yaşadığı Cihang villasıyı yerle bir edeceğim. Görünen o ki sel felaketinden kurtulma işleri gayet iyi gidiyor. Son zamanlarda bana doğru akan büyük bir erdem gücü hissediyorum. Villa sahibi, başkentten gelen Lord Zhang, beraberinde imparatorluk fermanını getirdi ve Jingnan Markisi malikanesinin ev hapsini kaldırdı. Bu kadar çabuk mu? Bu Zhang Jinghong aslında Kont Jingnan'dır, yani merhum hanımın öz abiyi. Merhum hanım Peijin'i doğurduktan sonra ölünce, Zhang ailesi, Peijin'in miras hakkını korumak için, kısır olan kuzenini Jingnan Markisi malikanesiye göndermişti. Güç oyunlarında uzman olan Zhang ailesi sülalesinden beklendiği gibi, ne kadar titiz bir plan. Ama bu ev hapsi meselesi. Yıldızları gözlemledim. Saraydaki Çağrı'ya şu, imparatorun çocuğuna hamile. Kendisi Markiz Jingnan, yani Zhang hanesinin öz kız kardeşidir. Jingnan Markisi malikanesi başı dertteyken, onun öylece oturup izlemeyeceği belliydi. Ancak Pei Xiao, yoksa gerçekten de eski gücüne kavuşma umudun olduğunu mu sanıyorsun? Büyük kayınbirader. Enişte, bu süreçte epey zayıflamışsın. Dikkatsiz davrandık. Bu dersi almayı hak ettik. O vali yardımcısı Yan denen kişi gerçekten çok haddini aşıyor. O yan malikanesinin arkasında Cihang villası var. Kayınbirader acaba öğrenebildi mi? Şu Cihang köşkü sahibi aslında kimmiş? Gerçekten bilmiyorum.
Ama duyduğuma göre o Cihang Köşkü sahibi denilen kişi Jiner'ün ağır hastalığını iyileştirebilirmiş. Abi, bu söyledikleriniz gerçek mi? 4. kız kardeş Jiner'ün durumuna karşı çok ilgili görünüyor. Jiner başına gelen tüm bu felaketleri tamamen benim malikanedeki cariyeleri iyi kontrol edememem yüzünden yaşadı. Eğer hastalığı iyileşmezse, öldüğüm zaman kuzenimin yüzüne nasıl bakarım? Zavallı öz kız kardeşimin kaderi çok şanssızmış. Ancak Cihang Villası, Jingnan Markesi malikanesi ile arası bozuk olduğu için öyle görünüyor ki bu sefer yardım elini uzatmayacak. Hepsi bir avuç işe yaramaz takımı işte. Başkente döndüğümüz zaman saray hekimlerinden yardım isteyebiliriz. Enişte, ne demek istediğimi pek anlamamışsın gibi geliyor. Şu villa sahibi, Jiner'ü iyileştirene kadar başkente girmemeye kesin kararlıyım. Ama imparatorun emri var. Malikanedeki herkesin sizinle birlikte dönmesi gerekiyor. Eğer siz dönmezseniz o zaman biz ne yaparız? Kız kardeş, yoksa başkente dönmeyi, yeğenim Jiner'ün hayatından daha mı önemli görüyorsun? Yoksa Jiner'ün iyileşmesini istemiyor musun? Abi, bu nasıl bir söz? Küçük kardeşinizin aptalca bir yöntemi var. Belki de bu sayede Cihang Villası içinden villa sahibi Jiner'u kurtarmak için harekete geçer. Anlat bakalım, dinliyorum. Nanzhou şehrinde herkes konuşuyor. Cihang Villası'daki villa sahibi için en önemli şeyin inananların samimiyeti olduğu söyleniyor. Siz Kont ile birlikte başkente dönebilirsiniz. Ben ise yanıma Jingeu alıp her gün onun malikanesine giderek af dileyeceğim. Eminim ki sonunda onları ikna edebiliriz. Ama bu senin için çok zahmetli olur hanımım. Jinge için ben her şeyi yapmaya razıyım. Bu gerçekten çok ince bir davranış, 4. kız kardeş. Eğer Jiner sağlığına kavuşursa, bizzat buraya gelip seni başkente geri götüreceğim. Çok teşekkür ederim abi. Kayınbirader, akşam yemeği hazır. Lütfen buyurun. Böylece başkente döndüğümde Peijin'e zarar verdiğim ortaya çıkar mı diye korkmama gerek kalmayacak. Üstelik burada yalnız kalarak işini tamamen bitirme şansım olacak. Usta, ben Kontes Jingnan. Bugün özel olarak 5 element kurbanını getirdim. Malikanenizden af dilemeye geldim. Lütfen villa sahibi oğlumu iyileştirsin. Villa sahibinin emri şudur. Eğer Jingnan Markesi malikanesi o günkü yangının asıl sorumlusunu, yani asıl suçluyu bizzat gönderirse ancak o zaman olur. Küçük usta, sen neler diyorsun? Güney Eyaleti Valiliği durumu zaten açıkladı. O yangını çıkaran kötü niyetli kişi, kişisel bir kin yüzünden sizden intikam almak istemiş, benimle hiçbir ilgisi yok. Villa sahibi, her şeye gücü yeten ve her şeyi görendir. Sence hiç yanlış bir şey söylemiş olabilir mi? Cihang Villası'ya kadar gelip de hala inkar mı ediyorsun? Görünüşe göre özür dileme niyetin hiç de samimi değil. Villa sahibi geldi. Size hürmetlerimi sunarım villa sahibi. Hangi sözümle sizi incittim bilmiyorum ama yeter ki siz oğlumu iyileştirmeyi kabul edin. Bana istediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ben villa sahibi olarak senin bu saygısızlığını affedebilirim. Ancak benim Cihang Villası mülkümü yakarak kutsal olanı incittin. Bu büyük bir saygısızlık. Dağın dışında 5 gün boyunca diz çökmen gerekiyor. Ancak o zaman Bay Pei'yi iyileştirme konusunu görüşebiliriz. 5 gün mü? Bu. Gerçi burada bana laf düşmez ama yine de bir şeyler söylemek zorundayım. Hanımım çok narin biridir. 5 gün boyunca diz çökerse sağlığı bozulur. Villa sahibi bir elçi olmasına rağmen bu ceza fazlasıyla ağır ve insafsızca. Burada sana söz düşmediğini biliyorsun madem. Neden hala boş konuşmaya devam ediyorsun? Huyun lütfen sinirlenmeyin. Markiz sürekli durmadan oğlunu kurtarmaktan bahsederken nasıl olur da diz çökmez? Zaten bana önce o zorluk çıkardı. Cihang Villası bu yüzden bu duruma düştü. Villa sahibi haklısınız. Ama bu 5 gün boyunca diz çökersem garanti edebilir misiniz? Oğlum tamamen iyileşecek mi? Kontes bir şeyi yanlış anladınız sanırım. Villa sahibinin 5 gün diz çökmenizi istemesi, ilahlardan af dilemeniz içindir. Yoksa bu durum Pei ailesinin en büyük oğlu için bir tedavi şartı değil. Görünüşe göre kontes ilahlardan af dilemek konusunda pek de samimi değil. Eğer gerçekten öyleyse fazla söze gerek yok. Sen. Tamam. Jinge hatırının
Benim Kont Köşkü gururumun incinmesinden ne çıkar? Diz çöküyorum işte. Bu taşlar neden bu kadar sert? Bu Kont Jingnan'ın madamsi değil mi? Eskiden ne kadar kibirliydi? Neden buraya gelmiş ki? O yangın suçundan dolayı villa sahibiyi kızdırdı ya. Şimdi burada ceza çekiyor. Benim hanımım madam hakkında dedikodu yapmak sizin ne haddinize? Defolun buradan, dilinize hakim olun yoksa başınız belaya girer. Kötü efendinin kötü hizmetçisi olur. Konuşma tarzın çok çirkin, dikkatli ol. Sizin hanımınız diz çökse bile kutsal elçiler tarafından affedilmeyecek. Hadi gidelim. Hanımım madam. Villa sahibi, bu bayan Zhang tam bir rol yapma ustası. Daha sadece birkaç saat oldu, bayılıp kaldı. Su veriyoruz ama fayda etmiyor. Şimdi onu Nandu şehri tarafına geri gönderdiler. Muhtemelen bir daha dönmez. Mağduriyet numarası yapmadan nasıl Markiz Köşkü'ye dönüp sempati kazanabilir ki? Villa sahibi, madem her şeyin farkındasınız, o zaman neden geri dönmesine izin verdiniz? Bu intikam alma fırsatını boşa harcamış olmadık mı? Merak etme. Zhang Jinghong ve Pei Xiao hala. Pei Jin'i iyileştirmek istiyorlarsa onu eninde sonunda buraya geri getireceklerdir. Hanımım, nasıl hissediyorsun? Beyim, bacaklarım çok fazla ağrıyor. Başım da dönüyor. Korkarım eşlik edemeyeceğim. 4. kız kardeş, sağlığın nasıl oldu? Dün Cihang villası meselesini duyduğumda hemen İmparatorluk Hastanesi'nden tabip Liu'yu buraya çağırttım. Seni bir muayene etsin. Eğer hekim nabzıma bakarsa, sadece bugün bayılma numarası yaptığım değil, aynı zamanda doğurganlığımın çoktan geri geldiği gerçeği de ortaya çıkmaz mı? Bu pek usule uygun olmaz, değil mi? Sadece güneş çarptı. Şimdi çok daha iyiyim. Madem 4. kız kardeş durumun iyi, o zaman içim rahatladı. Jiner'in hastalığı uğruna çok fazla fedakarlık yaptın. Eğer bundan sonra seni kendi öz annesi gibi görmezse, onu asla affetmem. Abi, ben zaten Jiner'i kendi evladım sayıyorum. Onun için her şeyden vazgeçmeye hazırım. Ama yine de kendi sağlığını ihmal etmemelisin. Bu arada yarın oraya gittiğinde tüm hazırlıkların tam olduğundan emin ol. 5 gün boyunca diz çökmek vücuduna çok zarar verir. Yarın için güneş çarpmasına karşı ilaçlar, diz koruyucu pedler, hepsini hazır edin. Eğer 4. kız kardeşin başına yine bir şey gelirse, hesabını senden sorarım. Emredersiniz. Abi, benim için endişelenmenize gerek yok. Yeter ki Cihang villası, Jingge'yi tedavi etmeyi kabul etsin, gerekirse orada ölene kadar beklerim, buna değer. Kontes Jing'dan Bayan Zhang, sevgili oğlu Pei Jin için yardım dilemeye ve af dilemeye bugün de devam ediyor. Umarım efendi bize merhamet eder. 5 gün boyunca diz çöküp, efendinin ve ilahi güçlerin affı için dua edeceğim. Bu kim? Kont Jingnan Pei Xiao olarak bizzat eşime eşlik edip özür dilemeye geldim. Efendimizin emri var. Eğer Kont Jingnan da yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duyuyorsa, hanımefendiyle birlikte diz çökebilir. Ne? Haddini bil. Efendimiz buyurdu ki, bir eşin hatasından kocası sorumludur. Eğer Kont Jingnan onunla diz çökerse, hanımefendinin kefaret süresi yarıya indirilecektir. Eğer Kont Jingnan onuruna bu kadar düşkünse, o zaman bırakın kârınız tek başına diz çöksün. Cihan Köşkü sahibi çok nezaketsiz, bu diz çöktürme cezası. Sonuçta benim, yani Kont Jingnan hanedanlığının itibarını zedeliyor. Enişte, majestelerinin huyunu sen de bilirsin. Başkente dönüş yakındayken, Kont, Jingnan hanedanlığının şimdi geri adım atması belki de hayırlı olacaktır. Pekala. Karım ve Jiner uğruna gerekirse diz çökerim. Kont, Böylelikle
hem majestelerine karşı uysal görünmüş olurum, hem de karımla zorluğu paylaşırım. Eğer karımın başına bir iş gelirse ve Kariye şu gazaba gelirse, sorumlusu ben olmam. Villa sahibi o Peyşao kapıda diz çökerken çevredeki halkın alay etmesine sebep oldu. Fakat birkaç gösterişli sözüyle insanların ona hayranlık duymasını sağladı. Şimdi herkes onun sadakatini ve mertliğini övüyor. Bu Pei Shao denen adam hala bu kadar itibar peşinde koşuyor. Villa sahibi, bir şeyler yapmamız gerekmez mi? Kont Jingnan her şeyi neye borçlu? Askeri başarılarına. Peki o zaman askeri başarılarıyla yükselen bir generalin dizleri sakatlanırsa ne olur dersin? Bu kadar sert bir taş zeminde 2 gün boyunca diz çökerse dizleri kesinlikle mahvolacaktır. Bir daha asla at binip savaşamayacak. Güzel sözler söyleyip itibarını kurtarabilir belki ama şunu hesaba katamadı. Üzerinde bu kadar çok göz varken mecburen o süreyi tamamlaması gerekecek değil mi? Villa sahibi çok zekice. Mevcut gücümle bedelini ödetmek çocuk oyuncağı olur. Fakat bu onun için fazla hafif kalır. Kont Jingnan sakat kaldıktan sonra itibarı olsa ne yazar? Başkente dönse ne değişir? Pei Xiao artık asla gerçek güce sahip olamayacak. İki buçuk günlük süre doldu. Siz ikiniz lütfen ayağa kalkın. Hanımefendi. Hanımefendi. İyi misiniz hanımefendi? Sayın Usta, biz karı koca olarak tanrılara tüm samimiyetimizle tövbe ettik ve Cihang Villası'dan özür diledik. Oğlumuzu kurtarma meselesine gelirsek, Villa sahibi merhametlidir. Lütfen bu zavallı çocuğa ve ailesine acıyın. Kont Jingnan'ın tüm dileklerinden zaten haberdarım. Bu villa sahibinin sesi. Pei tüm kalbiyle yalvarıyor. Umarım villa sahibi Pei-un evlat sevgisine merhamet eder. Öyleyse o öz evladın içeriye yalnız girsin. Ama oğlum burada değil ki. Burada. Ciner, sen endişelenmeden içeri gir. Dayı ve baban dışarıda bekleyeceğiz. Büyük kayınbirader tam vaktinde geldi. Emeğinize sağlık kız kardeş ve enişte. Pekala. Ayağa kalk ve vücudunu hareket ettirmeyi dene. Ben iyileştim. İyileştim. Gerçekten iyileştim. Villa sahibiye şükürler olsun. Tuhaf hastalığımı iyileştirdi. Beni yeniden yaşama döndürdüğün için sana minnettarım. Tuhaf bir hastalık mı? Yoksa zehirlendiğinden haberin yok muydu? Zehirlenmek mi? Lütfen villa sahibi, bana yol göster. Seni şu an için kurtarabilirim. Ama ömür boyu koruyamam. Sana bir tavsiye vereyim. Üvey annenden uzak dur. Üvey annem mi? Villa sahibi gerçekten bunları mı söyledi? Fakat dayı, o annemin çocuğu olmuyor. Gelecekte bana bel bağlaması gerekirken neden bana böyle bir şey yapsın ki? Şu anki imparatorumuz çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. Ancak kraliyet eşi Şu ona 3 evlat verdi. Bu kadar etkili bir ilacı neden kendi kız kardeşinden saklasın? Eğer Bayan Zhang hamile kalabiliyorsa o zaman bu durum mantıklı olur. Dayı, yani demek istiyorsunuz ki? Ciner, bu konu çok ciddi. Hemen birini araştırması için görevlendiriyorum. Ben bir kanıt bulana kadar babana bile sakın hiçbir şey belli etme. Peki. Efendim, majesteleri su baskınlarının yönetimiyle ilgili ödül fermanını gönderdi. Şu an herkes, vali yardımcısı yan hükümet binasının kapısında. Fermanı dinliyorlar efendim. Peki listede kimler var? Nandu, zengin tüccar Qin ve Yangzhou komutanı Zheng Yuanlai hepsi ödül listesinde yer alıyor. Hatta Dük Ding bile. Nasıl olduysa işin içine dahil edilmiş.
Dükding mu? Bu kişilerin tamamı Cihang villasının müdavimleridir. Yoksa yardım çalışmalarını asıl yöneten kişi o hanım ağa mı? Hanım ağa, madem bu kadar yetenekli, o zaman Jiner'ü üvey annesinden uzak durması için uyardığına göre mutlaka Bayan Zhang'in tekrar bir kötülük yapacağını sezmiştir. En kısa sürede Jiner'ü kurtarmam gerekiyor. Efendim, başkente dönecek olan gemiler hazır. Jingnan malikanesiye hemen yola çıkması gerektiğini bildirelim mi? Aceleye gerek yok. Önce malikanenin hizmetçileri. Gemiye binsinler. Hanımefendinin en yakın hizmetçisini ele geçirin. Ve iyice sorgulayın. Emredersiniz. Hanımım, bu soylular. İmparatordan ödül alınca elleri daha da bollaştı. Bu defa bize sunulanlar tamamen nadide hazinelerden oluşuyor. Bizim kaynağa ve stoka ihtiyacımız vardı. Onların ise itibara. Sadece karşılıklı bir fayda sağlandı. Bugün Jingnan Malikanesinin başkente dönüş günüydü. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde Lord Zhang malikanenin tüm hizmetçilerini yakalatıp sorguya çekti. O böyle bir gürültü kopardıysa, Bayan Zhang bunu mutlaka öğrenecektir. Yeniden çocuk sahibi olabilme. Yeteneğini geri kazandığının ortaya çıkmasını önlemek için, mecburen o zehri içip kısır kalmayı seçecek ve evlat yolunu kendi elleriyle tamamen kapatacaktır. Böylelikle Pei Jin'ün evin asıl varisi olma konumu da korunmuş olacak. Gerçekten kurnazca bir plan. Maalesef planlarda bir değişiklik oldu. Haber salın, hazırlıkları yapın. Bu Lord Zhang 1-2 güne kalmaz ziyarete gelip Cihang villasının kapısını çalacaktır. Başhanım, ilaç hazır. Zhang Jinghong, Cihang villasından döndüğünden beri benden şüphelenmeye başladı. Yoksa o hanım ağa mı yaptı bunu? Kesin Chen Qingzu denilen o canavar, hanım ağaya bir şeyler söyledi. Sizi pislikler. Günün birinde mutlaka ikinizin de işini kendi ellerimle bitireceğim. Efendim, beyefendinin yanındakiler Lord Zhang tarafından götürüldü. Gerçekten vaktimiz kalmadı. Hayatım boyunca tek isteğim, sırtımı yaslayabileceğim bir evlada sahip olmaktı. Tam da bin bir zorlukla kardeşimin gönderdiği o mucizevi ilaca ulaşıp umuda kapılmıştım. Şimdi her şeyi kendi ellerimle mi bitireceğim? Efendim, beyefendi sizi çağırıyor. Beyefendi nasıl olur da bu kadar çabuk geri dönebilir? Yoksa abim ona bir şeyler mi anlattı? Doğruyu söyle. Bacağımın durumu gerçekten nasıl? Eşimin bacağı artık çok rahat hareket edebilirken ben neden hala dayanılamaz ağrılar çekiyorum ve yürüyemiyorum? Kocacığım, sana ne oldu böyle? Kont, size cevap vereyim. Diz kapağınızdaki kıkırdak doku çok ağır hasar almış. Elimden gelen her şeyi yapmama rağmen hala hemen iyileşmesi mümkün görünmüyor. Eğer iyileşmezse ne olacak? Konuşsana. Kont, efendim, eklemleriniz sık sık şişip ağrıyacak. Bu krizler her başladığında bacağınızı bükmeniz veya yürümeniz çok zor olacak. O zaman, peki ya, daha fazla zaman geçince, Kont acaba o zaman tamamen iyileşebilir mi? Hanımefendi, Kont'un dizindeki kıkırdak artık tamamen canlılığını yitirdi. Giden geri gelmez misali, nasıl iyileşmesini bekleyebiliriz? Ama Kont bir general, bir daha savaş meydanlarına nasıl çıkacak? Defol git. Emredersiniz. Kont, Sen de git.
eşyalarımızı hazırlayın. Bu gece Lord Zang'in planına göre başkente geri dönüyoruz. Peki hanımefendi, bitkisel ilacı tekrar hazırlayayım mı? Gerek yok. Kont artık işe yaramaz. Bundan sonra tüm umudumu asla onun üzerine bağlayamam. Villa sahibi, Kont Jingna'nın başkente dönmesine gerçekten izin mi vereceksiniz? Eğer saraydaki kraliyet eşi Shu ona yardım ederse, çok geçmeden eski gücüne kavuşmasından korkarım. Dün Zhang Jinghong yanıma geldiğinde Markiz Jingnan ile nasıl başa çıkacağını öğrettiğim gizli planı içeren o keseyi ona teslim ettin mi? Ama düşmanın işini tam bitirmezsek, bu durum sonunda bir risk doğurabilir. Alt tarafı bir yılan o. Üstelik yarı yolda kalmış biri. Bir dev kadar güçlü olsa bile vaktinin geldiğine karar verdiğimde gözünün yaşına bakılmayacak. Meğer villa sahibi başından beri ona yavaş yavaş acı çektirmeyi düşünüyormuş. Gelecekte gücümü artırdığımda elbette başkente gitme sıram da gelecek. Şu bir süre içinde biraz güç toplasınlar ki asıl darbe vurduğumda dayanabilsinler. Görmeyeli birkaç gün içinde villa sahibinin hırsı iyice artmış, meğer aklından çoktan devlet işlerine girmek geçiyormuş. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. İlahi elçi eskisinden de daha iyi görünüyorsun. Buyurun oturun, Sayın Qianhu. Gelmeyeli sadece 6 ay oldu ama. İlahi elçi, Cihang villası üzerindeki bu değişim gerçekten inanılmaz düzeyde. Görünüşe göre o cahil müritlerin size katkısı bir hayli fazla olmuş. Bu gayet doğal. Sayın Qianhu, siz de payınıza düşeni almadınız mı? İlahi elçi bana söz vermiştin. Makam mevki sahibi olmam için yardım edecektin. Duyduğuma göre şu Dük Dinguo malikanesi bile artık ilahi elçinin bir müridiymiş. Bana kalırsa şöyle yapalım. Bu ayın 15'inde ilahi elçi şu Dük ve eşini buraya çağırıp beni onlara uygun bir şekilde takdim etmeye ne dersin? Bana ne yapacağımı mı öğretiyorsun? Artık Jingnan Markisi malikanesi Nanjun'dan ayrıldığına göre sanırım ilahi elçi artık hiçbir şeyden korkmuyor. Sayın Qianhu, lütfen biraz çay için. Vay canına. Bu bizim küçük huyun değil mi? 6 aydır görüşmüyoruz. Ama bu halinle eskisinden de daha çekicisin. Görünüşe göre Sayın Qianhu, çay içmekten hoşlanmıyor. Ben. Çok haklısın. Ben çaydan hiç hoşlanmam. Sadece içkiyi severim. Ve özellikle de senin ellerinden içmeyi severim. Lütfen haddinizi bilin. Sayın Qianhu, duymuyor musun? Yardımcım sana mesafeli olmanı söylüyor. İlahi elçi, bu kadar abartmana ne gerek var? Diğerleri onun kim olduğunu bilmiyor. Onu önemli biriymiş gibi sanıp göklere çıkarıyorlar. Ama ben geçmişte ne olduğunu bilmiyor muyum? O sadece bu bataklığın sıradan kötü kadınlarından biri. Neden bu kadar nazlanıyor? Kes sesini. Neden? Bunları konuşamayacak mıyız? İlahi elçi, sana şunu söyleyeyim. Bu gece burada Cihang villası'da kalacağım ve o küçük Huyu'nun bana hizmet etmesini istiyorum. Sanırım ilahi elçi buna karşı gelmeyecektir. Seni pislik. Bana vurmaya nasıl cüret edersin? Demek bu pislik için bana el kaldırmaya cüret edersin ha? Benim, yani villa sahibinin adamına dokunmaya cüret edenin cezasını kendi ellerimle veririm. Öyle mi? Görünüşe göre malikane sahibi Chen kendini iyice güçlenmiş sanıyor ve artık bana ihtiyacı kalmamış. O zaman beni suçlama. Çünkü sahip olduğun tüm kirli sırları bir bir ortaya dökeceğim. Bunu bütün şehir duyacak. Ve tüm inananlar. Senden utanç duyacaklar. O yüzden en iyisi uslu dur ve dediklerimi yapmaya devam et. Pekala dene de gör bakalım. Bakalım günün sonunda bedelini ödeyen sen mi olacaksın? Yoksa ben mi? Sen bunun hesabını vereceksiniz. Villa sahibi.
Her şey benim başımın altından çıktı. Ön avluya çay ikramına gidişim, işlerin bu raddeye gelmesine neden oldu. Lütfen beni cezalandırın villa sahibi. Buna hiç gerek yok. Siz sadece benim için orada arabuluculuk yapmaya çalışıyordunuz. Zorba biriyle başa çıkmak. Sandığımızdan çok daha zor. Şu binbaşili denilen adam. Tam bir alçak. Bu olanlardan sonra arkamızdan daha ne kötülükler çevireceğini bilmiyoruz. Hata bende. Peki siz binbaşı Lee ile ilk karşılaştığımızda sana ve Huyen'e ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Bana sadık olduğunuz sürece sizi korumaya devam edeceğim. Ayrıca benim insanlarımın bu hakareti görmesine izin veremem. Ancak size şunun garantisini verebilirim ki, madem bana bağlılık yemin ettiniz, her birinizi kanatlarım altına alacağım. Doğru zaman geldiğinde, size bu zulmü yapanlara karşı, istediğiniz her şeyi yapmakta özgür olacaksınız. Dahası, size bir söz vermiştim, ödünüzü alacaktım. Üstelik binbaşı Lee'nin çaldığı her şeyi fazlasıyla geri alacağım. Vakit yaklaştı, artık vaadimi gerçekleştirme zamanı. Villa sahibi, bunların hepsini hala hatırlıyor olmanıza inanamıyorum. Zahmet etmeseydiniz keşke. Gerçekten zahmet etmeseydiniz. Bunlar mutluluk gözyaşları. Henüz ağlamak için çok erken. Binbaşı Lee ile olan işini bitirdiğimizde asıl o zaman ağlayın. Villa sahibi, yoksa bir planınız mı var? Efendi, dün gece Yangfeng kasabasıya saldıran o Japon haydut grubu, şimdi doğrudan bizim Cihang villasıya geliyorlar. Japon haydutlar mı? Onlar sadece binbaşı Lee'nin tükenmişlik içindeki son hamlesi. Hepsi sahte haydutlar. Sahte mi? Evet. Her yıl Ekim ayında adalarda toplanan bir grup haydut, karaya çıkıp her yeri talan eder. Bu grubun içinde Japon samuray bozuntularından oluşan gerçek haydutların yanı sıra bizim topraklardan çıkan sahte haydutlar da var. Fakat bu sahteler, zamanında sadece 70 küsür kişiyle, 1000 muhafızı olan hükümet konağına saldırıp her şeyi talan ettiler. Hiç yakalanmadan kaçıp yüzlerce askeri etkisiz hale getirdiler. Öyle mi? Bakalım bu iş Cihang villasının sonu mu olacak? Yoksa binbaşı Lee'nin ölüm fermanı mı? Talimat verin, savaşa hazırlanın. Emredersiniz. Patron onca kadınla beraber oldu ama. Hiç rahibe denemedi. Fakat duyduğuma göre bu tapınaktaki kadınlarla baş etmek pek kolay değilmiş. Eminim tadı bambaşkadır. Siz burada bekleyin. Birazdan dönerim. Üstad, hey üstad. Biz dağdan gelen avcılarız. Maalesef bizi bir zehirli yılan ısırdı. Yardım edin üstad, imdat. Kimsiniz? Patron, Bana saldırmaya nasıl cüret edersin? Kovalayın şunları, saldırın. Dikkatli olun çocuklar. Burada tuhaf bir şeyler var. Hadsiz herifler, suçunuz boyunuzu aşmış. Cihang villası arazisine girmeye cüret ettiniz, cezanızı hemen oracıkta vereceğim. Kimsin sen? Kardeşlerim, hemen dağılın, bir arada durmayın. Beyler, hep birlikte saldırın. İşini bitirin onun, hadi. Efendim, bağışlayın beni. Lütfen canımı bağışlayın. Bendeyim. Sizin büyüklüğünü göremedim ve sizi gücendirdim. Eğer beni bırakırsanız ben tüm mal varlığımı size vermeye razıyım. Dün gece o suçsuz masum insanlara kıyarken onlar da
senin gibi merhamet dilediler mi? Sen onlara merhamet ettin mi? Yüce varlık, lütfen. Affedin beni. Yemin ediyorum. Kötülüğü bırakıp bundan sonra iyi biri olacağım. Ne olur bağışlayın. İyi biri olmak mı? Senin gibi biri buna layık olabilir mi? Şimdi yerin dibine girip o masum insanlara bedelini öde. Villa sahibi. Huyan, yanına disiplin salonunun adamlarını alarak Yangfeng kasabasıya git ve geri kalan haydutların işini bitir. Yanına biraz da para al, o hayatını kaybeden. Masum insanları defnet. Emredersiniz. Villa sahibi. Bahçedeki haydutların cansız bedenlerini çoktan temizlettim. Başkomutan Zeng, önünde yükselmek için bir fırsat var. Bunu istiyor musun yoksa istemiyor musun? İstiyorum. O nedir villa sahibi? Cihang villası da ibadet ederken haydutların saldırısına uğradınız, halkı örgütleyip, öğrencilerle birlikte canla başla direnerek bu haydutları etkisiz hale getirdiniz. Desteğiniz için minnettarım villa sahibi. Ancak maalesef gücümüz yetersiz kaldığından bazı haydutlar kaçmayı başardı. Yanlarında da muhtemelen Cihang villası adaklarını alarak Nandu binbaşı Li tarafına kaçtılar. Bilmem Başkomutan Zeng bana bu konuda yardım edip kayıp adakları bulabilir ve geri kalan o suçluları yakalayabilir misin? Sizi asla mahcup etmeyeceğim efendim. Sizler Xiang Ergin kardeşlerisiniz. Haliyle benim de arkadaşım sayılırsınız. Herkes rahatına baksın. Doyasıya yiyin. Doyasıya için. Gelin içelim. Harika, harika. İçelim gitsin. Efendim durum çok kötü. Ne bu bağırış çağırış? Görmüyor musun? Burada kardeşlerimle birlikte içki içiyorum. Gelin beyler. Hükümet konağından bir sürü görevli geldi. Burada suçların saklandığını söylüyorlar. Şimdiden içeri girip aramaya başladılar bile. Ne? Sakin olun. Sakin olun. Bak şimdi. Hemen enişteme gidiyorsun. Bakan yardımcısı hazretleriye gidip haber ver. Hadi çabuk ol. Emredersiniz. Beyler, memurlar geldi. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız hemen arka kapıdan kaçın. Acele edin, gidin. Beyler, çabuk. Efendim, arka kapıya bir sürü okçu geldi. Oradan gidemeyiz. Ne? Sayın yöneticim, başka bir kapı var mı? Hayır, yok. Zaten sadece ön ve arka olmak üzere 2 kapı vardı. Her şey bittiğine göre benimle gelin bu taraftan. Çabuk, çabuk. Hadi gidiyoruz. Binbaşı Li suçlularla işbirliği yapıp halka zulmetti. Üstelik Cihang villasının mallarına el koydu. Sana tavsiyem, tüm suçluları ve mağdurun eşyalarını hemen teslim et, gelip suçunu kabul et. Binbaşı Li denilen o adi memur, her gün komşuları ezip geçerdi, şimdi de suçlularla bir olmuş. Gerçekten çok kötü biri. Biraz sessiz ol. Arkasında birilerinin olduğunu duydum. Eğer buradan kurtulursa dönüp bizden intikamını alır. Nereden çıktı bu çapulcu? Nasıl olur da Büyük Baba Li'ye iftira atmaya cüret edersin? Sana söyleyeyim, ben devletin atadığı yüksek rütbeli bir memurum. Suçluları saklamam nasıl mümkün olabilir? Gülünç durumdasın. Hukuk sana haksızlık yapacak değil. Askerler, bağlayın şunu, doğru mahkemeye götürün. Sana bir şey diyeyim mi? Makamdan birileri gelmeden hiçbir yere gitmiyorum. Ve şunu da bil ki, ben koca bir yöneticiyim. Üstelik bakan yardımcısı hazretlerinin kayınbiraderiyim. Eğer aranızda ölmeyi göze alan varsa durmasın gelsin. Kılıcıma bedel ödemek istemiyorsanız uzak durun. Saldırın. Yakalayın. Başkomutan Hazretleri Efendimiz, tüm suçlular yakalandı. Sayın Memur Bey, sakladığınız suçluların tamamı ele geçirildi. Şimdi diyecek bir şeyiniz var mı? Sana soruyorum, bir memur olarak denizlerdeki o eşkıyalarla nasıl işbirliği yaptın? Hani o eniştesinin Savunma Bakanlığından bakan yardımcısı Kian olduğunu söylüyordu. Demek ki gerçekten büyük biriymiş. Kesin bu işin içinde eniştesi de var. Kesinlikle. Eniştesinin soyadı Kian, deniyor ki kıyı bölgelerinin en nüfuzlu ailesindenmiş, eşkıyalarla bağ kurması mantıklı geliyor. Bu adi herifin işini bitirdiler ya, oh be. Eğer gitmeseydi, daha kim bilir kaç kişinin hayatını mahvedecekti.
Büyük nezaketiniz karşısında Huiyun size sonsuza dek minnettar kalacak. Ne yapıyorsun? Lütfen hemen kalk. Efendim aslında bizzat oraya gitmemeliydiniz. Herkesin gözü önünde. Kötü adamı cezalandırmak için enerjinizi harcadınız. Bunu yapmanızın nedeni, binbaşı Lee'nin son anlarında işleri bittiğinde, malikanedeki kardeşlerimizin, geçmişteki kötü anılarını ortaya çıkarmasından korkmanızdır. Pekala. Senin gibi sadık çalışanlarım olduğu sürece, sizi sevgiyle korumam ve gözetmem gayet doğaldır. Yarın, binbaşı Lee çaldığı her şeyi, eksiksiz bir şekilde geri getirecek. O zaman malları bizzat teslim almanı istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Efendim, yalvarırım. Eşimi kurtarın. Efendi Yuan, lütfen ayağa kalkın. Hanımefendiye ne oldu? Onun durumu hiç iyi değil, her an gidebilir. Bu. Işık hızında buralara kadar gelmeniz, sizin yüce yeteneklerinizi ve büyüklüğünüzü kanıtlıyor. Efendim, lütfen aradaki husumetleri unutun ve karıma yardım edin. Sansür kurulu üyesi Yuan, mucizevi iksir burada, çabuk eşine içir. Efendim, kulağıma geldiğine göre Cihang Villası için geçerli olan kuralları biliyorum. Gerçekten karşılığında bir şey istemiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. Benim malikanem olan Cihang Villası'nın iksiri asla bedavaya verilmez. Fakat şu an karınızı kurtarmak daha önemli, diğer meseleleri sonra konuşuruz. Nasıl oldun? İyiyimden de öte kendimi birkaç yaş gençleşmiş ve hafiflemiş hissediyorum. Söyleyin bana efendim. Sizin için ne yapabilirim? Az önce söylediklerim sadece eşinizin bir an önce ilacı içip tedavinin gecikmesini önlemek içindi. Karşılığında sizden herhangi bir talebim yok. Villa sahibi eşimi kurtardı. Bu yüzden ailemin en büyük veli nimetisiniz. Lütfen söyleyin. Prensiplerime aykırı olsa bile elinden geleni yapacağım. Sadece müfettiş bey olarak sergilediğiniz dik duruşunuza ve dürüstlüğünüze hayranım. Yardımım sadece tesadüfeydi. Birkaç yıl önce müfettiş bey reformlar yaparak binlerce insanı büyük bir sefaletten kurtarmıştı. Saray size herhangi bir ödül vermedi ama gökler hizmetlerinizi asla unutmayacak. Benim reformlarımı gerçekten takdir mi ediyorsunuz? Bu yardımımı yalnızca gökler adına size verilen bir ödül olarak görün. Ancak o iksir çok değerliydi. Onu karşılıksız nasıl kabul edebilirim? Eğer kendinizi borçlu hissedip gerçekten huzursuz oluyorsanız, eski halinize dönüp saraya girmeyi ve halkın yararı için çalışmaya devam etmeyi seçebilirsiniz. Şu anki hükümdar çok zayıf bir yönetici. Eğer Efendi Yuan görevine dönüp halka yardım ederse, bu benim için de bir iyilik sayılır. Günü geldiğinde büyük işlere girişirsem, o zaman yanımda tüm dünyanın tanıdığı erdemli birini bulurum. O zamanlar yeni politikalarım iptal edilince, saray işlerine dahil olmaya tüm isteğimi kaybetmiştim. Şu anki sağ müfettişlik makamını ise sadece hükümdarın dünyaya dürüst görünmesini sağlamak adına kabul ettim. Aksi halde bu hoşgörüsüz hükümdar öfkelenebilir ve ailemin de zarar görmesine yol açabilirdi. İşte tam olarak bu yüzden bu dünyanın sizin gibi dürüst devlet adamlarına ihtiyacı var. Tüm halkı bir kere de felaketten kurtaramazsanız, onun yerine önce yanınızdaki onlarca, yüzlerce hatta binlerce kişiyi kurtararak başlayın. Ne dersiniz? Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim villa sahibi.
Artık gelecekte ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu iksiri için vücudunuzu güçlendirecektir. Efendi Yuan bulunması zor bir devlet adamı. Bu yüzden onlarca yıl daha yaşaması lazım. Teşekkür ederim villa sahibi. Topladığım iyiliklerin enerjisiyle şu an gelişimimin 7. aşamasına ulaştım. Villa sahibi, bakanlığın konutundan gelen Dadı Jiang, tedavi olmak için buraya geldi. Ancak çok kaba davranıyor. Üstelik huyune tokat attı. Ne? Neyse ki yaşlı hanımefendi Yuan ve Dük Ding'in eşi oradaydı da durumu kontrol altına aldılar. Bu malikanenin kuralları var. Kendisi yüksek bir yetkili olsa dahi asla benim yerimin düzenini bozamaz. Bize bu şekilde zorbalık yapmaya cüret ediyorlar ha? Huyan'e haber ver, onlara gereken cezayı versin. Bayan Censor, Yuan ve Dük Ding'in eşi, o her iki Gaoming hanımı de Cihang villasının müdavimleri miymiş? Evet efendim. Buna kendi gözlerimle şahit oldum. Doğru. Demek o rahibeler bu yüzden hadsizlik etme cüretinde bulundu. Beni nasıl da perişan edene kadar dövdüler. Efendim, tek bir sözünüz yeter. Gidip o kadınların hepsine günlerini gösteririm. Seni aptal herif. Ben size nezaketle davranmanızı ve torunumu tedavi etmesi için villa sahibiyi çağırmanızı söylemiştim. Kim size böyle kaba saba yöntemler kullanmanızı söyledi? Efendim, alt tarafı kırsal bir malikane değil mi? Koskoca Shangshu malikanesi ailesi olarak onlara boyun mu eğeceğiz? Jingnan markisi, malikanesi, uşaklarını kışkırtıp Cihang villası ateşe verdi. Ve şimdi başına Jingnan malikanesi geldi. Sizi gidi aptallar. Şimdi hatırladım. Yangzhou komutanı Zheng Yuanlai. Yakın zamanda o mülkteki haydutları etkisiz hale getirmişti. Siz, iki hadsiz uşak, benim adımı kullanarak insanlara zorbalık ettiniz. Askerler, şunlara hadlerini bildirin. Bağışlayın bizi. Biz sadece sizin emrinizi yerine getiriyorduk efendim. Evet efendim, yalvarırız. Buralara kadar gelme sebebim villa sahibine yardımları için teşekkür etmektir. Ben de villa sahibiyun o günkü tavsiyeleri için şükranlarımı sunmaya geldim. Bu sayede Dük Dinguo malikanesi yeniden lütuf gördü. Ancak o Shangshu malikanesi, ailesi çok kibirli davranıyor. Siz emir verin yeter, benim Dük Dinguo malikanesi ailem. Tüm gücüyle harekete geçer, onları kökünden kazırız ve bu herkese ibret olur. Henüz vakti gelmedi. Yakın bir zamanda Shangshu malikanesi ailesi samimiyetle buraya özür dilemeye gelecektir. Şimdilik onlara dokunmanıza gerek yok. Emredersiniz. Villa sahibi. Her iki Gaoming hanımıyı da yolcu ettin mi? Evet, villa sahibi. O Shangshu malikanesi ailesi halkı sömürüp zorbalık ediyor. Neden harekete geçmek istemiyorsunuz? Savaş Bakanı Li ailesi besili bir koyun gibi. Onu şimdi harcarsak başkasının işine yaramış oluruz. Villa sahibi çok akıllıca. Henüz yeterince güçlü değiliz. Eğer 6 ay içinde hem bir 1. derece marke hem de bir 2. derece bakan Nandu yüzünden düşerse saray bundan şüphelenecektir. Hükümdarımız tek bir mülkün bu kadar başına buyruk olmasına asla izin vermez. Villa sahibi, Bakan Bey sizi görmeyi talep ediyor. Villa sahibinin hoşgörülü olduğunu duydum. Bugün tazminat olarak 120.000 dolar hazırladım ve özür dilemeye geldim. Bu da ne? Dün iki densiz uşak kafalarına göre hareket edip villa sahibiye saygısızlık etmişler. Ben onları gereken şekilde cezalandırdım. Herkese ibret olsun diye. Burada bekleyin. Birini gönderip en büyük torununuzu buraya getirtin. Zahmet olacak. Yüz binlerce dolar para döktüm. Ama oturacak yer bile vermediler. Kendini ne sanıyor bu? Günün birinde bugünkü utancın bedelini mutlaka ödeteceğim. Büyük baba, büyük baba. Guyer, iyileştin mi? Gel. Ustaya ve villa sahibiye teşekkür et. Cihang villası meselesi asla dışarı sızmamalı. Elbette. İzninizle ayrılıyorum.
Muhtemelen şunu merak ediyorsun. Neden bu Bakan Lee? Bana karşı bu kadar kin beslemesine rağmen onu hala iyileştirmeyi seçtim. Lütfen beni aydınlatın villa sahibi. Bu 120 bin. Lee ailesinin son sınırlarıydı. Onlara böyle büyük bir bedel ödetmek, bir bakıma Cihang villasının onurunu korudu. Fakat Lee ailesinin serveti bu kadarla sınırlı değil. Ama torunlarını iyileştirdikten sonra ve olaylar kapandıktan sonra onların gönüllü verebileceği en üst sınırdı. Anlıyorum. Huyun, yakında bir yolculuğa çıkacağım. Ben dönene kadar Cihang villası asla düşman edinmemeli, anlaşıldı mı? Gidiyor musunuz? Korkma. Ayrılmadan önce sizin için bir koruma büyü dizisi bırakacağım. Ayrıca inan bana, diğer öğrenciler de artık eskisi gibi kolay lokma değiller. Villa sahibi, ben sizin için Cihang villasını en iyi şekilde koruyup dönüşünüzü bekleyeceğim. Seviye atlamak için bu sunulan yeşim taşları asla yeterli değil. Başkentin dışındaki o sahipsiz yeşim madenlerini bulmalıyım. Bu yolculuk artık şart oldu. Başkente gitmeden önce malikanede koruma ve ruh toplama düzenlerini kurmalıyım. Böylece düşmanlara karşı kendilerini koruyabilirler. Bu kutsal iksirler malikanenin işleyişini sürdürmesi için yeterli olacaktır. Hesaplarıma göre Zhang Jinghong şu sıralarda keseyi açmış olmalı ve Kont Jingnan kişisine karşı son darbeyi indiriyor olmalı. Tekerlekli sandalyeyi getirin. Efendi beyimiz ne kadar da öfkeli. Yoksa Jiner hakkındaki zehirlenme olayının perde arkasını mı hatırladınız? Gerçeği sakladım çünkü. Kayınbiraderimin ve kayınpederimin suçlamalarının memuriyetimi ve kariyerimi etkilemesinden gerçekten korkuyordum. Şimdi elimden geleni yaparak Jinge'yi tamamen iyileştirdim. Kayınbiraderim neden hala eski defterleri açıyor ki? Sırf Jiner şans eseri kurtuldu diye asıl suçlunun peşini bırakıp Jiner'in hala bir tuzağın içinde kalmasına izin mi verelim? O asıl suçluyu zaten çoktan Cihang villası bölgesine sürgün ettim. Bir daha asla konağa adım atamayacak, artık Jinge'in güvenliğini tehdit edemeyecek. Nasıl bu kadar akılsız olabilirsin? Nasıl bu kadar cahil olabilirsin? Jiner'in maruz kaldığı o zehir oldukça nadirdir. Konaktaki parası ve gücü olmayan eşlerin elde edebileceği bir şey mi sanıyorsun? Yani asıl suçlu başka biri mi? Kayınbirader bey, yoksa bir ipucu mu buldunuz? Asıl suçlu senin evin hanımı. Yani benim sevgili kuzenimdir. Abi, Jinge'ye olan şefkat dolu anaç kalbime Tanrı şahittir. Beni nasıl böyle yanlış anlayabilirsin? Geçen yıl sen bir üvey anne olarak tekrar gebe kalma şansı yakaladığında Jiner o zehirden etkilendi. Buna ne açıklama getireceksin? Gebe kalmak mı? Birileri gelsin. Çabuk, imparatorluk hekimiyi çağırın, nabzına baksın. Nabza bakmaya gerek yok. İstemeden de olsa vücudumu toparlamıştım. Fakat Jiner yanlış anlar diye korktum. Ayrıca Kont'u zor durumda bırakmak istemedim. Bu yüzden kendi rızamla gebelik önleyici ilaçlar içtim. Fakat bunun kayınbiraderin gözünde bir suç olacağını düşünmemiştim. Hanımım, siz. Üvey anne olmak ne zormuş, insanların söyledikleri gerçekten doğruymuş. Kes artık. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Neden hala rol yapıyorsun? Sırf o cariyeyi susturmak için uşaklarına Cihang villasıyı yaktırmadın mı? Onun işini bitirmek istemedin mi? Hatta gözünü kırpmadan Markis Köşkü'nün hazinesini kullanarak insanları satın almadın mı? O eski mesele mahkemeye taşındığında zaten nihai karara bağlanmıştı. Abi, sadece kendi tahminlerine dayanarak beni mahkum mu edeceksin? Mesele majestelerine kadar gitse bile bunu asla kabul etmeyeceğim. Kes sesini. Enişte, sana hala enişte diye hitap ediyorum. Bu mesele hakkında ailenin reisi olarak bana ve Zhang ailesiye mutlaka bir hesap vermelisin. Lordum, Kariye şu, benim için şahitlik edebilir. Masumum ben. Eğer bugün kayınbiradere bir hesap vermezsek,
Korkarım Zhang ailesi benimle bağlarını tamamen koparacak. Fakat Zhang ailesiyi memnun edersem o zaman Cariye Shu peşimizi bırakır mı sanıyorsun? Kayınbirader, sırf eşim sağlığına kavuşup tekrar çocuk sahibi olabileceği ve bu durum Jingeun konumunu tehdit edebileceği için eşimi böyle asılsız suçlayamazsın. Kesin bir kanıtın yoksa, aksini ispatlamadıkça eşime olan güvenim sonsuzdur. Güzel. Güçlünün yanında yer alan harika bir Kont Jingnan doğrusu. Lordum, lütfen beni anlayın. Hayatım boyunca sadık kaldım. Cihan Köşkü sahibi gerçekten olacakları önceden bilmiş, görünüşe göre tek çarem onun o gizli planını uygulamak. Madem bu kötü kadını bu kadar çok savunuyorsun, o halde Jiner'ye bir kurtuluş yolu ver. Şu sözleşmeyi imzala. Jiner'in geleceği, Jingnan malikanesiyle yıldızı barışmadığı için 20 yaşına kadar başka bir evde kalmalı, kendi hanesini kurmalı ki mutlu ve huzurlu olabilsin. Eğer bu sözleşmeyi imzalarsam, Kont Jingnan hanesinin onuru ne olacak? O zaman ben de zehirleme olayını tüm şehre ilan ederim. Sen. Vakti geldiğinde saraydaki soylu hanımların aileleri ayaklandığında, bakalım o zaman Cariye Shu senin bu malikaneni koruyacak mı? Kayınbirader, neden bu kadar zorluyorsun? Getirin şu kalemi, imzalayacağım. Hanımım, ne yapıyorsun? Lordum, kötü niyetli kişilere inanıp aramızdaki karı koca sevgisine zarar vermenizden korkuyorum. Öyle şey olur mu hiç? Malikanemizdeki herkes şu an tamamen Cariye Shu'un yardımlarına muhtaç. Kendin için neden endişeleniyorsun? Emredersiniz efendim. Hepsi o taşradaki malikane yüzünden. Orada 3 gün 3 gece diz çökmem gerekince, Kont benden iyice uzaklaştı. Küçük bir dağ malikanesi. Nasıl olur da benim ablayımı bu kadar aşağılayabilir? Onlara hak ettikleri en ağır bedeli ödeteceğim. Abla için intikamını alacağım. Kız kardeş, şu an taşıdığın bebeği ve kendi sağlığını önceliğin yapmalısın. Benim intikam almam önemli değil, önümüzde daha çok zaman var. Bekleyebilirim, tahammül edebilirim. Merak etme abla. Ne yapacağımı biliyorum. Şu an imparatorun sevgisinden daha önemli hiçbir şey yok. En tepeye, en güçlü konuma ulaşana kadar bekleyeceğim. Sonra hepsini yakalayıp cezalandırman için ablaya teslim edeceğim. Bugün sizi buraya çağırmamın sebebi size bir şeyi bildirmektir. Villa sahibi, yoksa seyahat için dağdan inmeye mi hazırlanıyorsun? Bu belge Cihang Villası'nın sırlarını koruyor. Bütün büyü mühürlerimin kilit noktaları burada kayıtlı. Eğer yabancılar bunlardan zerre kadar bir şey öğrenirse sizi kesinlikle affetmem. Anlaşıldı mı? Evet. Söylenmesi gereken her şeyi size zaten anlattım. Sadece benim arka dağda inzivaya çekildiğimi bilin. Malikanedeki her şey eskisi gibi işlemeye devam etsin. Villa sahibi bu gidişinden ne kadar zaman sonra döner? En az 6 ay, en fazla 1 yıl sürer. Villa sahibi, Başkomutan Zeng sizinle görüşmek istiyor. Villa sahibi, saraydaki kraliyet eşi Shu, bir şehzade dünyaya getirdi. İmparator bu habere çok sevindi. Tam da o sırada istilacıları yok ettiğime dair raporumu inceliyordu. Bu sevinçle beni Songhu askeri müşaviri yaparak 4. dereceden General Xuanwu rütbesine terfi ettirdi. Bu çok güzel bir haber. General Zeng, öyleyse neden bu kadar endişelisin? Bunca yıldır o istilacıları yenmek aslında sizin başarınızdı villa sahibi. Kötüleri temizlemem de. Yine villa sahibi sizin. Lütfettiğiniz kutsal su sayesindeydi. İstila dönemlerinde. Zaten size minnettarken, tam bu zamanda tekrar yardım istemek zorunda kaldığım için gerçekten çok mahcubum. General Zeng, temiz bir kalbe sahipsin. Senin zor durumda kalmana izin vermeyeceğim. Şimdi gücümü sana aktarıyorum.
Gücümü şimdi sana devrediyorum. Zheng Yuanlai o mevkide Songhu komutanlık makamında sağlam durduğu sürece 4000 kişilik orduyu kontrol edebilirim. Üstelik önceden gelen Yang Zhou'nun nüfuzunu da katarsak, elbet bir gün büyük davamı gerçekleştirmeme yardım edecek. Nasıl hissediyorsun? Vücudum kuş gibi hafifledi. İç gücümde büyük bir artış var. Benim sadık takipçilerim, büyük kötülükler yapmadıkları sürece başlarına yıkım ve felaket gelmez. Yarın bir gün istilacılar saldırırsa, var gücümle yanınızda olacağım. Teşekkür ederim villa sahibi. İstilacıları cezalandırmak kutsal bir görevdir. Bu kesinlikle mertebemi yükseltecek. Bundan böyle villa sahibi için her şeyi yapmaya hazırım. Bir süreliğine inzivaya çekileceğim. Gelecek yıl Nisan ayında Songhu'ya bizzat gelip askeri eğitimlerin sonucunu denetleyeceğim. Eğer iyi eğitilmişlerse seni ödüllendireceğim. Emredersiniz. Hadi artık dön, yolda dikkatli ol. Kendinize dikkat edin. Villa sahibi, sizi sadece buraya kadar yolcu edebiliyorum. Eğer dışarıya alışamazsanız, vakitlice geri dönün. Tamam, sen de çabuk geri git. Yoksa birileri benim Cihang villasından ayrıldığımı öğrenirse büyük sıkıntı çıkar. Anlaşıldı. Geçmişte şu Kont Jingnan denilen kişi bu dağda mor yeşim madeni bulmuş ve bunu imparatora sunmak istemişti. Maalesef burası direnişçiler tarafından ele geçirilince arkası gelmedi. Anlaşılan burası yeşim madeninin girişi. Gerçekten de üst düzey bir yeşim madeni. İçindeki bu özün, yetişim dünyasındaki ruh taşlarımdan hiçbir farkı yok. Şaşırtıcı ama bu erdem enerjisini görebiliyorum. Acaba sebebi Şingde ilçesindeki salgını iyileştirmiş olmam mı? Mühürleyici bariyeri kurarsam, burada gönül rahatlığıyla çalışabilirim. Hatta gelişimimde orta seviye temel aşamasına bile geçebilirim. Düşmanlar sayıca çok fazla. Ve majestelerinin beklenen erzak ve destek birlikleri hala gelmedi. Şimdi ne yapacağız? General Zheng, sakin ol. Korkma General Zheng. Malikane sahibinin emriyle, özel olarak Cihang Villası müritlerini, işgalcileri cezalandırmanda yardım için getirdim. Usta Huyan, malikane sahibinin gerçekten birilerini göndereceğini tahmin etmemiştim. Bu sözlerinle, beni de mi o, sözünde durmayan insanlardan sayıyorsun? Efendim. Sana söz verdiğim gibi, askeri eğitimin sonuçlarını bizzat denetlemek için buradayım. Ne dersem onu yaparım. Sadık hizmetkarınız derhal askeri eğitimi hazırlayacak. Başını ağrıtan erzak meselesine gelince, Çin Dafu'ya talimat verdim. Onları sana ulaştıracak. Eğitimin gerçek meyvelerini ise savaş meydanında kendi gözlerimizle göreceğiz. Emredersiniz. Majesteleri büyük bir müjde var.
Bu yıl doğu kıyılarındaki mücadelede görülmemiş bir zafer elde edildi. Güzel. Çabuk raporu getirin. Harika. Zeng Yuannai tam bir dahi olduğunu kanıtladı. 300'den fazla işgalcinin işini bitirmiş, 400'den fazlasını yakalamış ve düşmanın inine karşı saldırı düzenleyip esir alınan binlerce halkımızı kurtarmış. Majesteleri gerçek kahramanı hemen tanıdı. Yetenekli asker her zaman bulunur, ancak onları fark edecek bir lider nadirdir. Majestelerinin teşviki olmasaydı, Zeng Yuannai ne kadar büyük bir yeteneğe sahip olsa da bu kadar büyük bir başarıyı zor kazanırdı. Sizin gibi bilge bir hükümdara sahip olmak, tüm halkımız için bir lütuftur. Efendiler, bilmediğiniz bir şey var. Söylentilere göre bu zafer, adı Hükümdar Due olan, kutsal bir varlığın yardımıyla elde edilmiş. Tanrı mı? Ezelden beri, yalnızca hükümdar bilge olduğunda, ilahlar korumasını eksik etmez. Bu yüzden bu savaşta, diğer her şey önemsiz kalır, asıl büyük başarı yalnızca majestelerine aittir. Ayinler, Bakanı Yuan Songbo, derhal cenneti kutsama töreni için hazırlıklara başlamanı emrediyorum. 3 gün sonra, tüm yetkililer ve halkla birlikte göklere şükretmek için cennet tapınağı konumuna gideceğim. Emriniz başım üstüne majesteleri. Majesteleri, son günlerde bazı hadsiz dedikodular, iyice yayılarak devletin temellerini sarsmaya çalışıyor. Bu yüzden bu ilahi mucize, halkın yüreğine su serpmek için harika bir fırsat. Efendi Yuan rahatlığa çok alıştı, artık kalemini eline alıp, şahane adınızı duyurmalı. Ve Ayinler Bakanlığındaki eğitim görevini yerine getirmeli. Majesteleri, ülke huzur içinde olduğunda ve halk mutlulukla yaşadığında tüm insanlar zaten sizin erdemlerinizi kendiliğinden yüceltecektir. Bunu kasten yaymaya gerek yoktur. Sevgili Bakanım Yuan, sorumluluklarını yerine getirmeyi, sürekli başaramıyor olmanı affedebilirim. Ancak bu durum böyle sürerse, milletimize ve devlete zarar verecektir. Majesteleri. Sevgili Bakanım Yuan, en iyisi sen görevinden ayrılıp köyüne dön. Efendi Yuan. Efendi Yuan, bana ne için söz verdiğini sakın unutma. Villa sahibi. Halkın hala bana ihtiyacı var. Haşmetlim, bilmem hangi alçak görevli sadık kulunuzla aranızı açmaya çalışıyor. Hakkımda birkaç kez görevimi yerine getirmediğim söylenmiş. Ben 2. derece bir devlet yetkilisiyim. Görevimi kötüye kullandığıma dair kanıt olmalı. Aksi takdirde bu iftiradır. Ortaya koyacak bir kanıtınız yok mu? Görünüşe göre bu bir yanlış anlama efendimiz. Son günlerde kendimi çok dinç hissediyorum. Eminim ki size uzun yıllar hizmet etmeye devam edebilirim. Görünüşe göre gerçekten bir yanlış anlama olmuş. Öyleyse hadi korsanları yok etme ve kimlere ödül verileceği konusunu tartışalım. Salon lideri, başkentte ne işiniz var? Korsanların kökünü kuruttuktan sonra biraz boş vaktim oldu ve bir fal baktım. Falda Efendi Yuan'ın sinsi insanlar tarafından tuzağa düşürüleceğini gördüm. Bu yüzden bakmaya geldim. Düşünceliliğiniz için teşekkür ederim villa sahibi. Yoksa bahsettikleri hükümdar Due, siz misiniz? Eğer bu savaştan sonra Haşmetlim isminizi herkese duyurursa, korkarım benim, yani Cihang Villası'nın huzuru kalmayacak. Pek sayılmaz. Günümüzün imparatoru oldukça şüphecidir, başkasının ününün kendi önüne geçmesine asla izin vermez. Yani diyorsunuz ki, Lütfen villa sahibi, Song Hui'nin genç General Zeng'i ile şimdiden bir plan yapın, böylece imparatorun öfkesine karşı hazırlıklı olursunuz. Majesteleri bugün oldukça neşeli görünüyor. Bana bir evlat verdiğinizden beri mutlu olmadığım bir gün bile var mı? Bugün bir başka neşelisiniz. Kesinlikle iyi bir şeyler olmuş olmalı. Lütfen bana da anlatın. Bugün cepheden zafer haberi geldi. Songhu ve General Zeng istilacıları yok ederek büyük bir başarı kazandı. Ablamın söylediğine göre bu Zeng Yuan denilen kişi Cihang villasıyla çok yakın ilişki içindeymiş. Eğer sizin takdirinizi kazanmaya devam ederse ileride başımıza dert açabilir.
Söyleyecek bir sözünüz mü var? Majesteleri, General Zeng'ün bu büyük zaferi ancak ilahi bir güçle kazanılmış olabilir. Bizler elbet şunu iyi biliyoruz ki ilahi güç sırf sizin kudretinizden dolayı bu yardımı esirgemedi. Fakat sokaktaki cahil halk acaba ilahi yardımın doğrudan General Zeng için geldiğini mi düşünecek? Yani demek istiyorsunuz ki Şüpheliyim. General Zeng o topraklarda durumu yeterince iyi izah etti mi? Eğer net açıklamazsa Songhu halkının ve ordunun gözünde General Zeng'in ünü artık sizinkinden bile yüksek mi olacak? bu konuyu araştırmadan sonra tekrar konuşacağız. Bu sadece bir saray hanımının basit fikridir. Siz en iyisini bilirsiniz. General Zeng hanedanımız için iyi bir general. Kıyı şeridinin korunması halen ona bağlıdır. Genç yaşta gelen büyük başarı ama ona şunu göstermeliyim. Sahip olduğu her şey ancak bana bağlıdır. Selamlar Soyluzade İmparatorluk Soylu Konsortu. Tebrik ederim kız kardeş. Otur. Ben ilk prensi dünyaya getirdim. İmparator zaten beni terfi ettirmeyi planlıyordu. Buna ek olarak General Zeng'i bastırmaktaki başarım majestelerini oldukça memnun etti. Sanayda doğrudan İmparatorluk Soylu Kariye mevkiine yükseldim. Artık mühür bende. İmparatoriçe makamı uzun süredir boştu. Siz kız kardeş, artık haremin gerçek sahibisiniz. Siz, abla beyefendinin çocuğuna gebeyken kendinize çok dikkat etmelisiniz. Son zamanlarda mide bulantılarım çok arttı. 2 gündür bir şey yiyemiyorum. Hiç iştahım kalmadı. Abla bu böyle olmaz. Canın ne çekiyorsa bana söyle, İmparatorluk mutfağını senin için hazırlatayım. Aslında kulağa garip geliyor ama bugünlerde o cadının yani Chen Qingzu'nun elinin lezzetini özlüyorum. Bütün kont köşkü aşçıları arasında iştahımı açan tek kişi, onun yaptığı yemekler. Keşke daha önce söyleseydiniz abla. Hemen adamlarımı Cihang Villası'ya göndereceğim. Gidip o kızı size hizmet etmesi için buraya getirmelerini söyleyeceğim. Fakat biz anlaşmıştık, yakın zamanda oradakilerle uğraşmayacaktık. Devir artık değişti. Benim arkamda ilk prens ve imparatorun sevgisi var. Sizce o Cihan Köşkü sahibi gerçekten sadece bir mürid için beni karşısına almayı göze alabilir mi? Kız kardeş haklısınız. Size minnettarım kız kardeş. Küçük usta, villa sahibinizi dışarı çağırın. Asil imparatorluk soylu Kariye. Şuyun bir emri var. Ne söyleyeceksen söyle. Ama lütfen her şeyi netleştir ki içeri girip haber vereyim. Sana haber ver dediysem git yap. Senin gibi sıradan bir pislik. Majesteleri soylu konsort ile ilgili meselelerimi öğrenmek istiyor. Cihang Villası sakinlerimiz önemsiz meselelerle kolay kolay ilgilenmez. Eğer yabancılar geliş nedenini açıklamazsa, villa sahibimiz onları kesinlikle görmez. Seni kötü kadın. Güzellikle söylüyoruz ama anlamıyorsun. Bu ne cüret? Nasıl olur da saray elçilerine saygısızlık edersin? Villa sahibi. Madem benim Cihang Villası bölgeme geldiniz, buranın kurallarına uymak zorundasınız. Siz. Benim Cihang Villası alanımda en son olay çıkarmaya yeltenen kişi, Markiz Jingna'nın eşiğin yanındaki Dadı Liu idi. Şimdi onun mezarında 2 metre boyunda otlar bitiyor. Burada bir şeye kalkışırken iyice düşünün. Villa sahibi selamlarım. Sadece soylu konsortun ablası bebek bekliyor. İştahı pek yerinde değil. Cariye Chen'un el lezzetini çok özlemiş. Bu yüzden majesteleri beni gönderdi. Onu hanımefendiye hizmet etmesi için geri götürmeliyim. Lütfen villa sahibi kolaylık sağlasın. Bu kötü bir tesadüf oldu. Cariye Chen, Güney Denizli'ye inci almaya gönderildi. Şu an mülkte değil, ne zaman döneceğini de bilmiyorum. Görünüşe göre onu vermemekte kararlısınız. Size söyledim. Burada değil, nereye gittiğini bilmiyorum. Güzel bir Cihang villası ustası taktiği. Görüşeceğiz.
Villa sahibi neden geride bir iz bırakmak istiyor? Huyan, size kendinizi korumayı öğretiyorum. Gerektiğinde yumuşak davranmamalısınız. Ancak bir zamanlar biz de önemsiz insanlardık. Sadece emirleri uygulayan bu tür piyadeler için, eğer mesele ölüm kalım savaşı değilse, ona bir yaşam şansı vermenin bir mahzuru yoktur. Hatamı anladım efendim. Ama onları bırakırsak, birilerini bulup bizden intikam almalarından korkuyorum. Huyun, sen ne dersin? Şu an bu Nandu şehri içinde soylular ve yetkililer tamamen villa sahibinin takipçisi. Burası bizim kalemiz, canını bağışlamakta bir sakınca yok. Eğer onların bölgesi olsaydı, gereksiz sorun çıkmaması için hepsinin işini hemen bitirmeliydik. Küçük rahibe kardeş haklısınız. Dükding'in eşiden gelen uyarı mektubuna göre, Asil Lady'nin imparatora yalanlar söyleyip bizi cezalandırmasından korkuyor. Bu asil Lady İmparator'un yanında her zaman hırstan uzak, çok nazik biridir. Eğer Jingnan Markisi malikanesi işine karışıp, bizim Cihang villası ile çatışmaya girerse, İmparator'un önünde gerçek yüzünü göstermiş olmaz mı? Öyleyse adam istemek için gelmesi, sadece hanedan gücünü kullanıp gözümüzü korkutmak için. Fakat bizim bu kadar sert duracağımızı tahmin etmemişti. Görünürde belki bir hamle yapmayacaktır, fakat el altından ne yapacağı belli olmaz. Açık düşmanla baş etmek kolaydır, ancak gizli olandan sakınmak zordur. Şimdi ne yapacağız? Başkente gidelim, geçmişin tüm hesaplarını kapatmanın tam vakti. Alçaklar. O Cihang villası dedikleri de ne oluyor? Lady'm lütfen sakinleşin. Lütfen öfkenize hakim olun. O Cihang köşkü sahibiyi gördünüz mü? Nasıl biriymiş? Efendim, çok genç ve inanılmaz bir güzelliği var. Adeta gökten inmiş bir peri gibi. Hadım, ne biçim konuşuyorsun? İşin içine perileri bile karıştırdın. Ne kadar güzel olursa olsun. Bizim asil lady'mizden. Daha güzel olacak hali yok ya. Kız ne kadar güzel olursa olsun, bizim imparatorluk soylu kariyesi hazretleriyle boy ölçüşebilir mi hiç? Ekselanslarının güzelliği şüphesiz rakipsizdir. Hanımefendi yoruldu, derhal huzurdan çekilin. Emredersiniz, ben gidiyorum. Kız kardeş, bu tür adamların lafına nasıl inanılır ki? O sarayda çok eskidir. Sayısız güzel görmüştür. Böyle abartılı övgüler düzüyorsa, güzelliği benden üstün olmalı. Eğer imparator onu görürse, mutlaka bir parça ilgisini çekecektir. İmparatorun lütfu su gibidir, kız kardeş haremin en gözdesi olsa da, sarayda başka bir dayanağımız olursa, bu seni ve büyük prensi çok daha güvende kılar. Abla, ne demek istiyorsun? Eğer bizim kont askeri gücü tekrar ele alabilirse. Abla, anlıyorum ki eniştemin tekrar yetki sahibi olmasını istiyorsun. Kontluk makamı artık tamamen kız kardeş sana bel bağlamış durumda. Kendi ailemizden de ayakları yere basan kimse yok. Eğer enişten sadece evde oturup keyif yaparsa, kız kardeşin saraydaki gücü biraz zayıf kalacaktır. Abla, gerçekten fazla endişeleniyorsun. Hükümdarımız gücünün zirvesinde. Benim ve Büyük Prens'in sarayda herhangi bir ek güce ihtiyacımız yok. Kız kardeş, haklısın. Majesteleri her zaman söyler, bir kadın ne zaman güç peşine düşerse, işte o zaman çirkinleşir. O, benim gibi saf ve hiçbir kavgaya girmeyen bir saf lady istiyor. Abla, beni lütfen zor durumda bırakma. Yanılmışım, kız kardeş en iyisini biliyor. Şimdi çekilebilirsin. İzninizle gidiyorum. Eğer o zamanlar O kötü adamlar, seni zorla Zehenli salonuya götürmeseydi, bu yaşlarda sen de soylu bir ailenin hanımefendisi gibi olurdun. O zamanlar zorla götürülmemiş olsam bile, buradaki görkemli hayat, benim gibi bir hizmetçiden doğma. İkinci sınıf bir kızın hayal edemeyeceği bir şey. Villa sahibi bu kez dağdan inerken, beni de yanında getirdiğin için zaten çok mutluyum. Ben yanındayken, bu dünyanın güzellikleri artık senin için bir hayal olmayacak. Patron, hesabı alalım.
Kont beyefendi. Xiaozu, burası benim kendi yerim. Bundan sonra bu hanımefendi ne zaman gelirse, ücretini hesaba yazın yeter. Emredersiniz, Kont. Xiaozu. Xiaozu, senin başkentte ne işin var? Kont Jingnan ne yapmaya çalışıyor? Cihang Villası'nın adamları seni dışarı mı attı? Yoksa o asil eşleri, onları seni geri göndermeleri için mi zorladı? Ben suçlu bir cariyeyim. Kont neden benimle bu kadar ilgileniyor? Xiaozu, eskiden haksızlığa uğradığını biliyorum. Ama merak etme. Başkente döndüğüne göre, senin bir daha böyle perişan halde ortalıkta kalmana izin vermeyeceğim. Chengdong Malikanesi nasıl? Oraya yerleşebilirsin. Kont beyefendinin amacı. Beni gizli bir dost gibi tutmak mı? Madem karından bu kadar korkuyorsun, hiç böyle sinsi planlar kurma. Vay canına. Şu kadının parasıyla geçinen Kont Jingnan değil mi bu? Evet o. Duyduğuma göre bacakları sakatlanmış bir generalmiş. Rütbesini de elinden almışlar. Sen zaten benim kadınım olduğun için buna gizli ilişki denemez. Xiaozu, dur gitme. Xiaozu. 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 Hey Xiao artık işe yaramaz. Hadi hanımıza dönelim. Xiaozu. Dışarıdan saygın ve terbiyeli görünmesine rağmen tek bir adamın neden bir kadının peşinden bu kadar hırsla koştuğuna baksanıza. Şimdi fena rezil oldu işte. Efendi Bo, iyi misiniz? Konağa dönüyoruz. Size bildirmek isterim efendim. Ne yazık ki cariyenin izini bulamadık. O halde araması için daha fazla adam görevlendirin. Fakat efendi Bo, hanımefendi hala diğer hanımlarla beraber Güz Festivali yemeğinde Eyden Maşeres, Mirin Sebendün, Kaşer Mirin Sekyeşeralı, Verebi, Yeni Şerebi, Yeneden ve siz onu bizzat gidip alacağınıza söz vermiştiniz. Hanımefendiye haber verin. Bacak ağrılarımın nüksettiğini, bu yüzden onu alamayacağımı ve kendi başına dönmesi gerektiğini söyleyin. Emredersiniz. Gidebilirsin. İzninizle ayrılıyorum efendim. Kont, Madam döndü. yüzüne ne oldu? Yanlışlıkla düştüm. Benden bıktıysan, Kont, bunu doğrudan söyleyebilirsin. Neden beni böyle kandırıyorsun? Madam, bu ne demek oluyor? Beni sorgulamaya cüret mi ediyorsun? Chen Qingshu denen o cadıyla birlikte ne tür utanç verici işler karıştırdığını içten içe bilmiyor musun? Evet. Doğru. Xiaozu'nun peşinden gittim. Ne olmuş yani? Yüce Kontes Jingnan'ın, imparatorluk prensesinin tek ablasının, adının hamileyken kıskanç bir kadına çıkmasını mı istiyorsun? Xiaozumi. Güzel. Demek öyle Kont Jingnan. Sıradan bir kadın için beni bu şekilde hor görüyorsun. Tamam, artık huzursuzluk çıkarma. Karnım çok ağrıyor. Madam. Madam, kimse yok mu? Çabuk yetişin. Durumu nasıl? Kont efendim, hanımefendi madam büyük bir öfke yaşamış. Bebek bu durumdan etkilendiği için iyice dinlenmesi gerekiyor. Çevresindekiler onu asla tekrar üzmemeli. İzninizle. Kont, prensesimizin dünyada sadece bir öz ablası var ve şu an hamileliğiyle bu kadar zahmet çekiyor. Dünyadaki hiçbir mesele onun sağlığından önemli değildir. Affedersiniz Kont, gerçekte ne yaptınız da? Madamyı bu kadar sinirlendirdiniz. Beni kandırmaya çalışmayın. Bu utanç verici durumu Kont olduğu gibi anlatsın. Adım Liu.
Bu sadece bir yanlış anlaşılma. Madam hamile kaldığından beri iştahı hep kapalıydı. Tam bugün, şehirde tesadüfen karşılaştığım harika yemekler yapan Gariye Chen'i, aceleyle saraya getirip, Madam'ya hizmet etsin diye yakalamak istedim. Bu kargaşa ondan çıktı. Kendi isteğiyle mi başkente gelmiş? Öyleyse Kont, o kadını bir an önce bulmalı, o Kariye Chen'i yakalayıp Madam'ya layıkıyla hizmet ettirmelisin. Eğer Xiaozu'yu gerçekten buraya getirirsem, kim bilir Bayan Zhang ona nasıl acılar çektirecek. Elbette efendim, öyle yapacağım. Genç efendi böyle oyalanırsa, hanımefendi kahvaltısını ne zaman yapacak? Yoksa kasten mi yavaş çalışıyorsun? Beni azarlamaya nasıl cüret edersin? Siz demiştiniz genç efendi. Asıl hanıma sadakatinizi göstermeniz gerektiğini. Bu yüzden hanımefendi her sabah erkenden kalkıp onun için kahvaltı hazırlamanızı istedi. Aslında bakarsan tüm bunlar öz annem Cariyeçe'nin hatası. Eğer uslu durup buraya dönseydi ve asıl annemin aşçısı olsaydı tüm bu işler neden benim üstüme kalacaktı? Genç efendi çabuk ol. Hanımefendi söyledi. Eğer gecikirse seni cezalandıracakmış. Hanımefendi, Kontes Jingnan geldi. Naçizane selamlarımı sunarım. Saygıdeğer Şuyi İmparatorluk Soylu Kariye Hazretleri. Abla yakında doğum yapacak. Bu yüzden diz çökmenize gerek yok. Sizin malikanedeki şu cariye Chen bulundu mu? Bilmiyorum. Acaba enişteniz bunu kasten mi yapıyor? Kaç gün oldu? Daha zayıf bir kadını bile bulamadı. Bunu bilerek yapıp yapmaması önemli değil. Abla, bu tür küçük şeyleri kafana takma. Onun yapmasını istediğim çok önemli bir iş var. Onu görevlendirmene karşı değilim. Fakat şu sıralar aramız pek iyi değil. Korkarım ki işlerini layığıyla yerine getirmeyecektir. Sorun değil. Onun çıkarları bizimle aynı yönde. Ayrıca ona bazı ayrıcalıklar tanıyacağım. Ne gibi ayrıcalıklar? Nasıl bir tatlı niyet? Bacaklarını iyileştirip sarayda parlak bir gelecek sunmak. Lady'm, daha önce saray çekişmeleriyle ilgilenmediğinizi söylememiş miydiniz? Abla, hiç Hükümdar Due ismini duydun mu? Bu yıl başkentteki kuraklıkta tüm saray erkanı çaresiz kalmıştı. Sonra gökten bu ilahi varlık inip yağmur yağdırdı. Hükümdar buna gönülden inandı ve hatta onun için bir tapınak inşa ettirecek. Majesteleri çok bilge biri, ilahları yardıma çağırabildi. Bu gerçekten harika bir işaret. Peki bu Hükümdar Due denen kişinin aslında Cihan Köşkü sahibi olduğunu biliyor muydun? Ne? O kadının o çekiciliğini kullanarak imparatoru baştan çıkarmasından zaten endişeliydiniz. Bu durumda majesteleri ona şimdiden gerçek bir tanrıçaymış gibi tapıyor. Eğer devam ederse. Bu yüzden enişteme ihtiyacım var. O fettan kadın buradayken gizlice Nandu'ya dönüp askerleriyle Cihang villasıyı tamamen temizlemesini istiyorum. Ben de bu fırsatla onun üzerine şu kralı isyancısı lekesini süreceğim. O zaman gerçekten işi biter. Nandu'ya geri dönmek mi? Majesteleri için bir şeyler yapmak istemediğimden değil, fakat eşimin doğumu yaklaştı. Eğer aceleyle başkenti terk edersem, Eğer enişte bu meseleyi hallederse saraya geri dönmene izin vereceğim. majesteleri, ben bu durumdayken beni saraya kabul etmesi için hükümdarı nasıl ikna edebilirim? Enişte endişelenmenize gerek yok. Bu işi başardığınız sürece benim yöntemlerim var ve bacağınızı iyileştirebilirim. Abla, yoksa o mucizevi ilaçtan mı bahsediyorsunuz? Bu ilacın içinde vaktiyle benim sağlığım için başhekimin hazırladığı özel haplar var. Tüm dertlere devadır. İşte bu hap sayesinde soylu bir evlada hamile kaldım. Kont bacağınız o Cihang villası yüzünden bu hale geldi. Eğer bu defa majestelerinin sorunlarını çözebilirsek, bir bakıma sizin de intikamınızı almış sayılırız. Mucize ilaç gerçek olabilir, fakat bu Zhang kız kardeşlerin beni hiçbir karşılık vermeden kullanmalarına izin veremem. Majesteleri lütfen benimle eğlenmeyin. Bu bacağım için başvurduğum bunca hekim bir çare bulamadı. Emrettiğiniz bu işleri
Bu sakat halimle yapmaya çalışmak sanırım pek çok zorluk çıkaracaktır. Önemli işlerinizi aksatmaktan korkarım. Bu yüzden lütfen başkasını bulun. Bu Peyşao gerçekten kurnaz. Karşılığını almadan kılını bile kıpırdatmayan birisi. Bu hapı yutarsan 3 gün içinde bacağındaki o eski yara tamamen iyileşecek. Eğer 3 gün sonra eski sağlığıma kavuşursam, majestelerinin dertlerini kesinlikle çözeceğim. Enişte bugün verdiğin sözü sakın unutma. Güzel haberlerinizi bekliyor olacağım. Güle güle gidin majesteleri. Demek gerçekten mucizevi bir doğum ilacı varmış. Tekrar saraya girdiğimde, bu durum prensese karşı kozum olacak. Bakalım geleceğim için o zaman elinden geleni yapacak mı? Durum tam olarak böyle. Pei Shao'yu yakından takip edin. O artık büyük bir sorun çıkaramaz. Emredersiniz. Ancak villa sahibi, hükümdar sizin için bir kutsal saray yaptırıyor ve sizi kutsal bir varlık olarak onurlandırıyor. Bu gerçekten harika bir haber. Gerçi bunlar sadece boş unvanlar, pek de önemli değiller. Ama bu hükümdarın bizzat kendi arzusu. Hükümdar ve diğer müritler, sözlerime tamamen itaat ettiklerinde asıl o zaman yeni planlar yapacağım. Başkentte nasıl bir salgın olabilir? Majesteleri. Başkentte salgına yakalanan halkın sayısı tıp merkezlerini doldurup taşıracak kadar fazla. Sadece 2-3 gün içinde ilgili belirtilerin tedavisi için satılan ilaç ve bitkiler tamamen tükendi. Vali Jingshao, hasta olan halkı zaten gözetim altında toplamış durumda. Ancak bu yayılma hızıyla korkarım ki... Majesteleri, daha önce Lord Kui, Xinde ilçesi bölgesindeki salgının yayılmasını başarıyla durdurmuştu. Bu konuda tecrübesi çok fazladır. Bu işin kontrolünü Lord Kui'ye vermeye ne dersiniz? Xingde ilçesindeki salgın aslında hükümdar Due ve Shu Xingde bölge valisi tarafından kontrol edilmişti. Ben sadece tüm başarıyı kendi üstüme almıştım. Gerçek bir tecrübem yok ki. Madem öyle, başkentteki bu salgın konusunda tam yetkiyi sevgili dostum Kui'ye veriyorum. Emriniz başım üstüne. Salgın mı? Bu salgın çok şiddetli geldi ve hiçbir ilaç fayda etmiyor. Şehrin her sokağında artık hayatını kaybeden hastaları görmek mümkün. Önceki hayatımda başkentte bu kadar ciddi bir salgın yaşanmamıştı. Acaba Xingde'deki salgını benim tedavi etmem yüzünden mi? Kaderin bu döngüsü asla geri çevrilemez mi? Böyle merkezi bir yerde bile hükümetin hiçbir çözümü yok. Majesteleri felakete uğrayanları iyileştirmesi için yanında Kraliyet Tabip Ofisi ile birlikte sansür heyeti üyesi Hui'yi görevlendirdi. Ancak sonuç pek iç açıcı değil. Duke Dinguo malikanesiye haber iletin, salgının gelişimini yakından takip etsinler. Herhangi bir anormallik olursa hemen bana bildirin. Emredersiniz. Geçen gün halkın kuraklığını hafifletmek için Ganlen büyülerini kullanırken çok fazla enerji tükettim. Şimdi bu salgın için çözümün başka bir yolunu bulmalıyım. Umarım bu saray hekimleri biraz daha dayanabilirler. Başkentteki bu salgının belirtileri Xingde salgınıyla tamamen aynı. Neden senin hazırladığın ilaçlar işleri daha da kötüleştirdi? Majesteleri, lütfen beni bağışlayın. Ben... Gelin buraya. Onu imparatorluk hapishanesiye götürün ve her şeyi itiraf edene kadar cezalandırın. Lütfen merhamet edin majesteleri. Ben... Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Hatta ilahi hükümdarının başarısını bile çalmaya kalktın. Askerler, bu yalancı, hain pisliği dışarı sürükleyip işini bitirin. Emredersiniz. Majesteleri merhamet edin. Lütfen yapmayın. Majesteleri bağışlayın. Efendim. Şu hükümdar Due gerçekten çok yetenekliymiş. Bir yolunu bulup onu kendime bağlamalıyım. Dali Tapınağı başyargıcı dinle. Sana Due Kutsal Sarayı önünde en görkemli tören alanını hazırlamanı emrediyorum.
Bizzat gidip ilahi hükümdarıyı buraya davet edeceğim. Majesteleri, majesteleri, size harika bir haberim var. Çok büyük bir müjde. Nedir bu müjde? Efendime arz ederim ki, o hükümdar Due, şehrin banliyösünde kendini göstermiş. Hükümdar Due ortaya çıkmış. Güzel. Şu hükümdar Due dedikleri bu mu? İlahi hükümdar, bizlerin bu salgınla çile çekmemize razı gelmedi, bizi kurtarmaya geldi. İlahi hükümdar, bizi kurtar. Tanrım, bizi kurtarın. Herkes ayağa kalksın. Uyun, derhal herkesi düzenin içine götür. Pekala. İyileştim. Teşekkürler Tanrım. Teşekkür ederim Tanrım. Gerçekten bitti mi? Herkes dinlesin. Kraliyet Eczanesi Efendisi'nin talimatlarına uyarak sırayla iyileşmek için ilahi düzene girin. Teşekkür ederiz Tanrım. Teşekkürler. Müdahaleniz için teşekkürler Yüce Tanrı Efendi. İnsanları bu felaketten kurtardınız. Durum acil, resmiliğe gerek yok. Çabuk insanları kurtarın. Emredersiniz. Herkes bizim belirlediğimiz düzene geçsin ve sırayla ilahi sise girin. Ben iyileştim. Sırayla birer birer gelin. Tahminen 3 gün daha sürer. O zaman bu salgın tamamen temizlenmiş olur. Villa sahibi büyük emek verdiniz, sağ olun. Ancak başkente geleli günler oldu. Bir sürü küçük aksilikle uğraştık. Fakat şu ana kadar hala o asil imparatorluk, soylu Kariye Şuyi ile başa çıkmak için bir çare bulamadık. Bu telaşın niye? İşte fırsat ayağımıza kadar geldi. İşi olmayan herkes hemen burayı boşaltsın. Bu askerlerin her yere serptiği şey nedir? Memur bey, lütfen şu kireçli suyu dökmeyi bırakır mısınız? Çok ağır kokuyor. Nefes alamıyoruz. Elden bir şey gelmez. Biraz dayanın. Hükümdarımız herkesi görmeye gelecek. Bu yüzden her köşeyi hastalıklı havadan arındırmalıyız. Aksi takdirde hastalık majestelerine bulaşabilir ve bu tüm devletin sarsılmasına neden olur. Memur bey, hastalığı arındırmak başka bir şey. Ama şu suları serperken, hiç değilse bizim giysilerimizden ve yataklarımızdan uzak tutsanız, hava çok soğudu, iyileşmek için sıra beklerken, tek güvencemiz bu ısınacak şeyler. Kapa çeneni. Hükümdarın sağlığının yanında senin birkaç parça eski kıyafetinin ne önemi var? Bırak üzerinize su dökülmesini, hepinize ağır cezalar verilse bile sizler gibi zavallılar için hiç kimse tek bir kelime dahi edemez. Götürün şunu. Memur bey, merhamet edin, lütfen durun. Kim tek bir kelime daha ederse ya da karşılamaya engel olursa anında cezalandırılacak. Kim o? Benimle kim dalga geçiyor? Hükümdarımız teşrif etti. Majesteleri geliyor. Hükümdarımız çok yaşasın. Yüce varlığın yarattığı o ilahi sis nerede? Majesteleri, siz tam olarak bu sunakta. Şu an burada sıra bekleyen sıradan halk şifa arıyor. Saray Ecza Dairesi Başkanı olarak majestelerini saygıyla selamlarım. Çabuk beni o ilahi sise götür. Lütfen bunu yapmayın efendim. Yüce Varlık burada bir kalkan oluşturdu. Bu hastalar tamamen iyileşene kadar altın gibi kıymetli alana girişler yasaktır. Majesteleri, bağışlayın ama içeri girmek gerçekten mümkün değil. Sanki burada bir yerlerde görünmez bir duvar var gibi. Hükümdar Due gerçekten de büyük mucizeler gösteriyor. Wei Hanedanı'nın 12. imparatoru olarak Yüce Varlığı görmeyi talep ediyorum. Umuyorum ki Yüce Varlık
bana kendini gösterecektir. Efendimiz, yüce varlık kalkanı oluşturduktan hemen sonra ortadan kayboldu. Muhtemelen çoktan buradan ayrıldığı için çağrınızı duyamamış olabilir. Doğru. Yüce varlık şu an burada değil. Elbette. Ölümsüzler doğuda denizi aşıp batıda Kunlun dağlarına ulaşırlar. Dolayısıyla dünyadaki her çağrıya anında yanıt vermeleri zordur. Başkente tekrar döndüğünde size mutlaka karşılık verecektir. Başkent halkı adına salgının kökünü kazıdığı için yüce varlığa minnettarım. Doğu banliyölerinde şu an yüce varlık onuruna bir tapınak inşa ediliyor. 3 ay içinde tamamlanmış olacak. Vakti geldiğinde yüce varlık buyursun, Wei hanedanının sunduğu kurbanları ve saygıyı kabul etsin. Oğlum, birkaç gündür seni görmeyeli. Biraz daha büyümüşsün. Ekselansları, saray dışında bazı karışıklıklar çıktı. Amma telaşlısın. Bir türlü ağırbaşlı olamıyorsun. Ekselansları, bu kez başkentte yayılan salgın sırasında hükümdar Du mucizesini gösterdi. Şehir dışına ilahi bir varlık bıraktı ve o varlık salgına yakalanmış binlerce insanı şimdiden iyileştirdi. Hükümdarımız bizzat kendisi onunla görüşmeye gitti. Ne? Hükümdarımız o ilahi hükümdar denen kişiyi saraya mı getirdi? Hayır, henüz değil. Hükümdarımız gitti. Fakat hükümdar Du'e'yi bizzat göremedi. Bugün görmediyse bile elbet bir gün görecektir. Tüm başkenti kurtaran böylesine kutsal biri, bir de eşsiz bir güzelliğe sahipse, hükümdar ona karşı daha ne kadar düşmanlık besleyebilir ki? Ekselansları, görünen o ki, şimdi sadece Kont Jingdan'ın Nandu yerleşkesinde bir şeyler yapıp, bu villa sahibini, şu kralı suçlu grubunun bir parçası gibi göstermesini umabiliriz. Eli kolu bağlı bekleyemeyiz. Wang Song'i derhal huzuruma çağırın. Emredersiniz. Yani ilahi hükümdarın bu kutsal sisi aniden geri çekme ihtimali mi var? Sadece bir tahminde bulunuyorum. Ne de olsa o, ilahi hükümdar çok gizemli biri, ne yapacağını kestirmek bizim için imkansız. Eğer ilahi hükümdar sisi geri çekerse, şu kralı suçlularının kalıntıları beni halkın önünde, tanrıları öfkelendirmek ve halkı felakete sürüklemekle suçlayacaktır. Çok haklısınız efendimiz. Wang Zong, kutsal sisin olduğu yere bizzat gidip başında duracaksın. Her seans başladığında mutlaka 200 kişi içeri girmeli, kimseye ayrıcalık tanınmayacak. Sisin olabildiğince çok hastayı iyileştirmesini sağla. Baş üstüne. Daha fazla tedavi istiyoruz. İçeride iyileşen hastalar birazdan çıkacak. Henüz tedavi olmayan hastalar şimdi sıraya girebilirsiniz. Şunların üzerine bak. Ne kadar pis kokuyorlar. Dayan biraz. Sadece yarım saat sürecek. Belirtilerimiz hafif olduğu için normalde tedaviye alınmazdık. Fakat babam epey dolar harcadı da ancak ikimizi içeri sokabildi. İlahi hükümdar mucizesini gösterdi. İşte ilahi hükümdar orada. Kurtulduk. Daha önce de söylemiştim. Bu düzen sadece ağır hastaların tedavisi içindir. Siz iki zengin çocuğu, hastalığınız bu kadar hafifken, neden kutsal gücü boş yere harcatıyorsunuz? İlahi hükümdar, ilahi hükümdar. Yalvarırım, canıma kıyma. Affet bizi. Lütfen canımızı bağışla. Ben bu durumu mutlaka majestelerine rapor edeceğim. Majesteleri ulu varlığa saygı duyar, kurallara uymayan bu edepsiz heriflerin hepsini cezalandıracaktır. Gerek yok. Benim cezam şudur. Bu ikisinin diğer akrabaları arasında veba hastalığına yakalanan olursa en son onlar tedavi edilecek. Acaba ulu varlık, majestelerinin artık saraya olan güvenini kaybettiğini göremiyor mu? Lütfen yüce varlık, bana bir şans daha verin. Her şeyi bizzat denetleyeceğim. Emrinizi harfiyen yerine getirip hiç kimsenin açığınızı bulmasına izin vermeyeceğim. Güçlüler kötülük yapıyor, ceremesini ise halk çekiyor. İç avluda hafif belirtiler için bir şifa düzeni kuruldu. Vakit kaybetmeden 200 kişiyi derhal tedavi için yönlendirin. Emredersiniz. Ülkemiz Büyük Vey'e olan merhametiniz için teşekkürler. Büyük Vey halkının her bir ferdi iyiliğinizi sonsuza dek hatırlayacak. Teşekkür ederiz yüce varlık. Teşekkür ederiz. Aslında şifalı sis sadece ağır vakalar içindi. Fakat bu insanların çoğu
ağır hasta olan yakınlarına bakarken vebaya yakalandı. Mecburiyetten dolayı önceliği can çekişen yakınlarına verdiler. Villa sahibinin bu hamlesi onlara kendilerini tedavi ettirme fırsatı verdi. Size minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Lütfunuz için teşekkürler. Sana sunağı korumanı emretmiştim. Koruduğun hal bu mu? Niyetim ulu varlığa güç sahibiyle yakın olmanın zorluğunu hissettirmek, majestelerinin ondan şüphelenmesini sağlamaktı. Ama aksine bu durum, onun hayırsever adını daha da yüceltti. Beni istediğiniz gibi cezalandırın ama yeter ki kendinizi üzüp sağlığınızı bozmayın. Fermanım şudur. Ulu varlığın kurallarına uymayan her haneye 40 değnek cezası verilecek, 1000 birim maaş cezası kesilip ihtiyacı olan halka dağıtılacak. Wang Zong, sen de bizzat gidip 40 değnek cezanı çek. Canımı bağışladığınız için teşekkür ederim. Majesteleri ne kadar da bilgedir. Hükümdarımız çok yaşasın. Majesteleri, duyduğuma göre, hükümdar Due'nin o kutsal sisi sadece salgınları yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda vücuda zindelik verip uzun ve sağlıklı bir ömür de sağlıyormuş. Sevgili Çariye, bu söylediklerin doğru mu? Öyle olmasaydı başkentteki onca soylu bu kutsal sisi tecrübe etmek için neden birbirine essin? Elbette bunu deneyerek bizzat gördüler. Efendim, ben de duydum ki 60 yaşını aşmış yaşlılar bile o kutsal sisten çıktıklarında yıllardır süren hastalıkları iyileşiyor ve en az 10 yaş gençleşiyorlarmış. Gerçekten böyle bir etkisi var mı? Harika. Kutsal varlık için yaptırdığım tapınak 3 ay içinde tamamlanmış olacak. O zaman onun büyük Vey başdanışmanı olmasını isteyeceğim. Böylece devletimizi binlerce yıl koruyacak. Majesteleri. Artık bunu dert etmeye gerek yok. Yorgunum. Şimdi çekilebilirsin. Güle güle gidin majesteleri. Bu altın renk, faziletin gücü olmalı. Başkente yaptığım bu yolculuğun bana böyle bir şey katacağını hiç düşünmemiştim. Tüm damarlarım ve ruhsal merkezim bu altın enerjiyle kaplandı. Sonunda temel eğitim aşamasını geçmeyi başardım. Yüce Hükümdar Due, bütün kalbimle diliyorum ilahi hükümdarın saraya gelmesini ve dünyayı huzura kavuşturmamda bana yardım etmesini temenni ediyorum. İlahi hükümdar kendini gösterdi. İlahi hükümdarı devletimizin yüce başdanışmanı olarak atıyorum. Ülkemizin 132 eyaletinde kutsal tapınaklar inşa edilecek. Resmi bayramlarda kurbanlar kesilecek. Böylece ilahi hükümdar sonsuza dek devletimiz Büyük Vey tarafından saygıyla anılacak. İlahi hükümdara hürmetlerimizi sunuyoruz. Aslında dünya işlerine ve siyasi güçlere bulaşmak istemezdim. Ancak beklemediğim bir şekilde 10 milyonlarca insan dua edip danışman olarak saraya gelmemi istedi. Halkın bu yoğun feryadına kayıtsız kalmak istemem. Ben ve halkım aynı şeyi diliyoruz. İlahi hükümdarın dualarımızı kabul etmesini ve başdanışman olarak sarayımıza gelmesini yürekten arzuluyoruz. Milyonlarca insanın dileği hürmetine teklifinizi kabul edip saraya geleceğim. Ancak majesteleri, aramızda 3 kural koymamız şart. Buyurun ilahi hükümdar, sizi dinliyorum. Birincisi, halkınızı her şeyden çok sevmelisiniz. İkincisi, sadece liyakatli kişilere görev vermelisiniz. İlahi hükümdar, bu sözlerinizle geçmişte halkıma iyi davranmadığımı veya liyakata bakmadığımı mı ima ediyorsunuz? İlahi hükümdar, içiniz rahat olsun, bunlar zaten olması gereken şeyler.
Bugünden itibaren ülkeyi canla başla yöneteceğim. Üçüncüsü, bana asla kuşkuyla bakmamalısınız. Yaptığım her şey sizinle aynı hedef için yani. Halkın iyiliği ve barış içinde bir dünya yaratmak içindir. Söz veriyorum, size her zaman tam bir güvenle inanacağım. Güzel. Öyleyse. Teklifinizi kabul ediyorum. Tüm devlet yetkilileri nerede? Çabuk gelin ve benimle birlikte Yüce Baş Danışmanımızı selamlayın. Saygıyla selamlıyoruz Yüce Danışman. Saygıyla selamlıyoruz. Efendim, bu başkent her ne kadar görkemli görünse de altında büyük tehlikeler barındırıyor. Her yerde kargaşa varken, isyanlar çıkmışken, saraya girmek şimdi riskli olabilir. Huyun? Bu dünyadaki adaletsiz hiyerarşiden nefret etmiyor musun? İlahi hükümdarın tüm dünyayı iyileştirme idealini biliyorum efendim. Ben bu saraya köhne gelenekleri değiştirmek, çağ dışı adetleri yıkmak ve bu dünyadaki kadınların artık erkeklere bağımlı kalmamasını sağlamak için gidiyorum. Bunun zorlu bir yol olduğunu biliyorum ama bunu yapmak zorundayım. Başka yolumuz yok. Huyun her koşulda ilahi hükümdarın yanında kalacaktır.